Başlatıyorum. Nasıl Al elini Tamam. oradan Asaf. Başlatıyorum Nebi. Ömer dayı. Tarih at tarih. Başla. 27 Mart 2021. Bunu da başlattım. Nasıl? Alt. Jetzt alt. Ama de çıkma. He o biri de açın. Tamam. Haydi tamam. Sessizlik şimdi. Nene senin ismin ne? Leman Kaç yaşındasın? 85, Ee, 86, 87 diyorlar 90'a geldi onu bilmiyorum. Şimdi nene 32 doğumlu. 35. Sayız 90 yaşında. Ee, Nerede doğdun? Türkiye'de Adana'da. İyi akşamlar dedim. Dedin mi iyi akşamlar? He. İyi. Ne anlatacaksın bize şimdi? 69'da Almanya'ya geldim. Yok. Ya. 69'dan evvelki hatıralarını hep anlatacaksın hayatın He. boyunca. Hayatımda küçükken çok çalıştım. Tezek toplardım. Mesela senin rahmetli baban doğduğunda sana isim vermiş. Ne demiş? Leman Niye o ismi katmış hatırlıyor musun? askerlikten getirmiş. Orada duymuş bu ismi. He. Baban annenin isimleri ne? Babamın adı Sabit. Annemin adı Latife. Baban daha mı büyük annenden? He tabi. İyi. Sen nerede doğdun? Adana'da. Hangi tarihte? Onu bilemiyorum ben ya. Senesi? İşte şimdi ben Sene hangi sene? O da mı? bilemiyorum, hiç bilemiyorum. 1935. Sen doğum tarihin 1935 kayıtlı. 1900. He. Sen bize hep anlatırdın okula gittim diye. He. Hangi Okul, okula gitti? Okulu biliyor musun? Torus okulu. Toros okuluna gitti. He. Allah Allah. Sadık Süleyman Nesin'in de gittiği okul doymuş. Toros Bana da okulu. eski bu tarafı bunu. He. Kaç sene okudun? 4 sene okudum. 4'e geçtim. Babam gül çıkarttılar beni. 4'e okumadım. 3'ü bitirdim. 4'e bastım. Beni çıkarttılar. Enver doğdu. Enver mi? Müzeyyen mi doğdu? Vallahi unuttum artık. Müzeyyen herhalde. Yok. Bakayım olabilir. O da Müzeyen de oldu. Ya da bir tane oğlan vardı. Öldü. Belki de o ölen oğlan. elmas da olabilir. Niye okulda nasıl? Seviyor muydun okulu? Severek gidiyor muydun? Tabii yakın bizim teyzem gelin orada. Biliyorum. Orayı. He güzel okutuyorlardı. Şey yapıyordu. Yalnız bir tane oğlu vardı müdürün. Delinin teki. Müdür mü? Ne yapıyordu size? O şey çarpıntılık. Oğlu babası çok terbiyeli. Duysa babası öldürür onu. Sataşıyordu size. Ne yapıyordu ki oğlu? Oğlum nerede bir kız var oturmuşsa gel seninle konuşacağım. Ve değil huşa yibusa. Bak. Mecnun. La. Vay خبيث فاي. He. Serhane. فرحان. Ama أنا قرب لي ضربته كف. والله ما قلش ما ضربني. Onun için seni okulda attılar. Kim onlar Betnin? Türkmeniyet nitrak. Min Diyarbakır. Peki nerede oturuyordunuz o zaman? Tezem Nefligil'in otarında. Neflig Dezemgil'de oturuyorduk. O Sabit Mevlidçi var ya odası küçük. He. Onun da nenemin de orada oturuyorduk. Sen şimdi orada hatıralarını anlatabilir misin? Orada nasıl geçti çocukluğun, ne yaşadınız? Vallahi çocukluğum iyi geçti. Selami günde bizi döverdi. Ben de koşardım onu dövmeye. Nenesi arkama koşardı. Nenesi erkek gibiydi. Kim seni bir dakika Selami kim? Tezemin oğlu Nadir'in kocası. Hangi nenesi? Tanıman Rahim ismi Rahime. He. Tanıman. Selami senden yaşça o da küçük olmasına rağmen senden yaşça küçüktü Selami mi? Çok değil ya 2 yaşım ne var arada. He. Peki burada bu soruyla ileri geleceğiz ama burada sana sormuşlar kaç tane çocuğun var? 6 tane Büyükten aşağıya doğru say isimlerini. büyükten Sadık, Nesrin, Süleyman, Yakup, Yusuf, Enver. Enver. He. İyi, doğru saydın. En iyi sen ver. Tamam. Peki sen gerçi burada yazmış. Sırayı tam tuttuk. Sen hayatta neyi seversin? Neyi severek yaparsın hayatta? Vallahi işi çok severim. Çalışırım. Oturduğumu sıkılırım. Peki sana kırmızı, mavi, sarı renkler koyarlarsa önüne hangi renk senin sevdiğin bir renk? Renk mi? Mesela 3 tane elbise koydular buraya. Hangi renkler? Maviyle yeşil. Bunları severim. Mavi, yeşil. Çiçekleri sevmen galiba. Severim. Yol ekerdim eskiden çok. Toz yapıyor oğlum toz yapıyor.
Şimdiki bu yaşandıktan sonra Berlin şahsen gördüm hep pencereleri doldurdum. Burada yazmışlar kitapları pek sevmen ama şarkıları çok seversin. Evet, Yemek yapmayı seversin. evet. Hayvan hiç sevmen. Hayvan mı? Hani köpek gibi falan. Şu Ha, iyi valla severim yani niye Ama sevmem? evde beslemezsin tabii ki. Ha, yok öyle beslemem. Atardım yemek, yedirirdim, acırdım. Sormuşlar burada hangi ülkeleri kimlerden gezdin? Hangi ülkelere kimden gittin? Nereye gittin? Hatırlar mısın nereye gittin? Yani hangi ülkelere gittin? Say hatırlıyor musun hiçbir ülke? Bir Almanya'ya geldim. Başka gitmedin mi Almanya'dan bir yere? Yok nereye? Tarsus'a giderdik. Babam Mersin'e gitti 4 sene kaldı. Oraya daha geleceğiz. Burada Avrupa'da başka ülkelere gitmedin mi? Yani hayatın Burada böyle. Belçika, İsviçre, Fransa onlara gittik. Başka? Allah aklıma gelmiyor. İtalya, Ha İtalya, İngiltere, ha. İsveç, Ha, Ülkelere. Avusturya, ha. İsviçre, İsviçre evet. Danimarka, Türkiye'nin Danimarka, büyük evet. bölgeleri Türkiye'nin. İngiltere dedik mi? Ha dedim. Ne Hollanda, Hollanda, Hollanda evet. Fransa. Fransa evet. İyi gezmişsin. Bayağı gezmişsin de. Yani bu yaşına kadar iyi yerler gezmişsin. Elhamdülillah. Kısmetim var da gezmişim ya. Elhamdülillah, elhamdülillah. Türkiye'de nereleri gezdin? Türkiye'de bir Tarsus, Mersin, Antakya. Yok, biraz daha fazla. Hatırlamıyor. Ben sana hatırlatayım mı? Hı. İstanbul, İstanbul'a gittik bir hafta mı? Antalya, Burdur, Denizli, Pamukkale, Kırşehir, Akşehir, Ha sen gezdirdin bunlar beni. Hacı Bektaşi, Evet. Konya, Evet. Urfa, Hı. Hatay, Hatay evet. ya Gezdim bunları evet. İzmir'e de gitmişsin. Ya, Türkiye'de iyi He gezmişsin, İzmir'e durmamışsın. gittim 2 defa. Ne için gittik bilmiyorum valla. Nesrin ablayla. He Ömrünün büyük kısmını Almanya'da geçirdin. evet. Burası mı güzel, Türkiye mi güzel? Valla. Burası rahat için, çalışmak için, yemek yemek için, para kazanmak. Burası daha iyi. Yaşamam şu Türkiye'de güzel. Evet. Peki sen kaç tane torunun var biliyor musun? Sayabilir misin isimlerini? Dur, böyle çocuklarından kaç tane var? Sadık'ın kaç tane çocuğu var? Sadık'ın 2 kızı var, 1 oğlu, 3. İsimlerini söyle. Yasin, Siber, Nergis. Tamam. Nesrin ablamın? Nesin ablanın büyüğü Serra, Eda, Merih, Mehmet. Peki Süleyman'ın? Süleyman da Ali, Betül, Zeynep. He, ne güzel. Bak. Çok güzel. Peki benim Yakup'un? Yakup'un da Belkıs, Ahmet, Meryem. Yusuf'un? Yusuf'un kaç tane çocuğu var onun? 4 Sen 5. isimleri sayarsan çıkar. En büyüğünden başla. Maria, Rihan, He. bir de oğlanın adı neydi o gün? Vallahi unuttum onu. Daniel mi? Daniel. Daniel, bir de İlya. He. O hasta olan çocuğun adını unuttum. Ermiye. Emre, he. Tamam. Peki Enver'in? Enver'in de bilirim. Asaf, Süleyman, Mehdi. Ha, Çok güzel. Peki senin kaç gelinin var? Benim kaç gelinim var? 5 tane bir kız. 5 tane bir de bir damat. He, oğulları da gelinlerini sordum. İşte hey, Yani diyor 5 damat, 5 tane gelin bir damat. Şeye gitti. 5 oğlum bir kız demek istedi. he. Yani gelinim 5 tane bir de bir kızım Bir dedi. damat var. Bir damat demek istedi. Say gelinlerin isimlerini. Gelinlerin isimlerini. Büyükten başla. En büyükten. Sağdan hanımı kim? Sadım hanımı Katibe, Ha. Yakup'un hanımı Arzu, Süleyman'a. Süleyman'ın Gül, Aha. Yusuf'un. Yusuf'un Meryem, Enver'inki Bir dakika dur. Neden? Söyle. Valla unuttum o adını biliyorum. Yıldız. He Yıldız. He valla unuttum. Ablamınki de ablamın kocası. Bilal. Ha. Peki küçükken nasıldı senin baba ne işten çalışırdı? Valla pambuğa giderdi, kazmaya giderdi böyle. Nasıl geçimini sağlardı? Valla zor. Ondan sonra birkaç sene bir firmaya girdi Çırçır'a.
Orada da 3 sene çalıştı. Çıkışını verdiler. Artık sürünürdük tarlalara, pamuka, Sen ne toplardın tarlalarda? pamuk. Başka? Bir dakika. Kazıma kazardık yazın. Daha yaşım yoktu 10 sene, 10 yaşımda. Beni götürürdü annem. Elcine dedi kendine, kalla yazık değil mi bu kızı getiriyorsun? Bak oturmuş kız. Üşüyor. He. Peki pamuktan daha önce ne yapardın? Ne toplardın? Şeye giderdik, pırasa soymaya. E, tezek topluyordun hani anlatıyordun. Tezek sabahları her geleden. Sabahlara gidip tezek yani inek He, pisli. toplardım, tenekeyi doldururdum. Halk sinemasından Akkapı'ya kadar giderdim. 2 teneke toplardım. Allah taşırdın mı onları? He vallahi. Dükkana kavuşurduk şahvarı gele, bırakırdım anneme tenekeyi. Şehmara gider. Şahvar ve beti. O beti bireğini bıkılıyor. Akkapı'dan gelirken tenekeyi getirirdim. Şimdi bu şahvargillere kadar tezek toplardın. He. Ne yapıyordun teze? Annem odun yapardı onları. Yakıyordu, kömürdü ya. He, o basardı böyle yapardı samanla kuruturdu. Ya. Böyle bir köşeyi doldururdu. Teyzem derdi bunlar sen ne zaman bitireceksin yeter bu kızı yollama. Peki sizin evde bir defa yılan gelmiş diyordun. Şey, Seni mi ısırmış? yok, şeyde pırasada. Pırasada mı? Yok oynadı ayaklarım var sonra ısırmadı. Ama bir zaman tavandan düştü yatarken. Üstünüze düştü. He. Ne ya? O Evde da bahçe. yatarken. Bahçe. Peki orada baban Allah rahmet eylesin. Amin ya Rabbi. Seni orada dövmüş mü? Damdan atmış. Nasıl oldu hikaye anlat. O nenemgilde. Nenemgilde oturuyordu babam. Hangi nenen? Katibe nenem. Orada mı olmuş? Nedime halam nişanlanmış. 2 tane peşkir yıkamış. Halam Sabaha Şakir'in annesi. Hangi yaşlardaydın o zaman? Vallahi hiç hatırlamıyorum Yani ya. 3-4 yaşlarındaydın. Öyle ha. Benle Şakir'in annesi. O almış bir tane ben bir tane. O da yıkamış kaynanası gil gelecek. Nişanlı ya. Geldi halam Nedime halam. Kim nişanlı? Nedime halam. O zaman senden büyük o. Nedime halam bilmiyorum. İşte senden nişanlısı gelecek diyorsan büyük demek. Nişan takmış. Gelecek görecek. Ondan sonra aldı elimizden tokat bastı bana. Nedim Halan. Ama bacısına vurmadı. Baktı babam dedi benim kızıma vurdun niye ona vurmadın? Nenem de çıkıyor tuvaletten ne bağırtıyorsun bu deliği niye bağırtıyorsun bu deliği? Hadi ben nenen. Adama deli etmişlerdi ya. Leşimet bahki lehel mecnun. Vallahi ondan sonra işte beni atıyor yukarıdan. Yani ben deliyim demek. Deli işte atayım. Attı beni Nereden attı? yukarıdan sıfadan. Aşağı yola. Yola değil havluya oturmuş Naciye ablayla annem merdiven önünde böyle taş kollar ya o taşın dibine düştüm. O taşa gelseydim vallahi yaşamazdım. Allah razı olsun kalp komşulardan. Biri şikayet etmedi. O kadar iyiler. Ne yaptı? Ayağına demir mi taktılar? Kırmadım ayaklarını. Ağrırken 2 sene kaldı ayaklarımda. Demirde. Ama kendi de beni nereye gidecekse yüklerdi boynuna. Yine hamdülillah şikayetim yok ayaklarımdan gelip. Dayılarını hatırlıyor musun isimlerini? Tabii Mahmut, Hamit. Nasıllardı onlar? İyiydi. Yani karakterleri iyi insanlar. İyiydi. Hamit dayı, Mahmut dayım çok iyiydi bize. Düşkündü. Mahmut. Ama Hakan Hamit o kadar değil mi? yok. Kimin karşı kimi böyle birini zehirlemiş diyordunuz? İşte Hamid'in karısı. Şefika. Kayınbabasını mı zehirlemiş? Öyle zannediyorsunuz. Nasıl anlat? Niye zehirlenmiş? Hep bütün malı Mahmut dayıma yazıyor. Bir de teyzemin kocası Ahmet Zöhre. Bunlar yiyorlardı nenemin malını. Babam o kadar aramıyordu. Hamid deli olmuş. Karısının önünde konuşmuş. Ailesi şişirmiş. Şefik ablayı. Zaten hattıyla habbe. Zaten bilmut. Hamdele bir şey olmadı. Ama yanında bir çocuk var. Ona da yedirmiş. O da öldü. Torunu. Deden ölmedi mi? Dedem yok ölmedi. Ölmedi ben öldü biliyorum. Yok ama aradan çekti 1 sene. 2. sene vefat etti. Peki senin dayılarından babanın arasında nasıldı araları iyi miydi? Vallahi Hamid dayımla babam hayatta anlaşmadı Hamid dayım. Ama Mahmud dayım şeker gibi babamla gene annemle. Ölürken annem diyor Halice Hay Mahmud, Halice Hay Mahmud. Hamid gıcık verirdi. Nerede gıcık verirdi biliyor musun? Namaz yapılıyor ya bir yerde. Orada gıcık verirdi kovsunlar kendini. Babam da hemen Kızdırırdı. kızdırdı. Kaç defa Mahmud dayım bağırmış kendine ayıp sana ayıp. Bu adam fakir gelmiş namaz kılacak bir şey götürür çocuklara. Hiç dinlemezdi Hamid dayım kıskanç.
Yani varmış böyle kötü işte laflasızlığı. Var hem mesela. Mehmetlik. Peki amcalarınla nasıl hatırlarsın amcalarını? Valla bütün amcalarım güzeldi bana. Ne isimleri? En büyük babam Sabit. İbrahim amcam. Nedim amcam, Cumal amcam. 4 amcam var. He. Nasıl bu amcaların? Vallahi iyidiler bana. Babanla araları nasıldı? Yine iyi konuşuyordu. Çıkmış ayrılmış ama iyiydi. Anlat, orada bir ev olayı var. Hani baban askerden gelmiş. He, askerden gelmiş yolda gelirken o deden, babası. Tamam, baban geliyor askerden. He, مقلي كتيبة كتب عن جاي هذا مين هذا مين هذا تعال çıkmış ne bakmış oğlu. Sabit diyor ya. Ne yapmış baban orada? Babam duyunca ne yapmış? Bir şey dememiş. Nasıl? Yeni gelmiş daha askerlikten yorgun adam. Çekmiş gitmiş. Kızmış ama He. çekip gitmiş ilk başta. Sonra bir daha gelmiş. Peki rahmetli babası annesi ölünce o ev vermişler ona. Ev vermediler. Para verdiler 3.000 lira tamam. Bir yerde oturmuşlar, o ev sonra satılmış dedin ya. He o teyzem gelin orada. Annesinin babasından kalma bir oda. Sabit Mevlütçü'de. Bizi çıkarttılar büyük binadan oraya yolladılar. Orada oturduk 200 sene sonra satmışlar. Oradan da çıkarttılar. Oradan çıktık işte bahçede ev yaptık. Sabit dedem duyduğuma göre kızmış bayağı. Niye işte beni mal bir şey gelmedi. Tamam diyor sana ev verin burada otur. Tutup birkaç sene sonra oradan da bu işler satılmış ev. İşte o kerpiç evi yaptık ya oturduk o gün satmışlar. Peki sen o çocukken, küçükken böyle Fikret'ten fakirlik yılların karneyle ekmek almaları, onları anlat. Vallahi giderdik beklerdik sıra karneyle ekmek aldık. Ya 2 tane ya 1 tane ya 1,5. Gelirken yolda yerdik böyle Fikret acıkmışık. Bir gün yemişik doymadık. Herhalde bir ekmek vermişler o gün. Geldik oturduk nenemgilin kapısının önünde. Nenemgil yakın çarşıya ya. Kapının önünde oturduk. Kimse yok. Geliyor İbrahim amcam bir yerden. Bakıyor bize böyle. Niye siz burada oturmuşsunuz? Ne işiniz var burada? Dedik vallahi korkuyoruz ekmek yedik. Annem bizi dövecek şimdi gitmeye oraya. Kalktı elimize para sıkıştırdı. Kalkın eve gidin dedi. He Allah yarhamı. Hatta benim düğünüm günü sordu bana ne bırakayım sana. Dedim ben kilim isterim. Kalktı 2 tane kilim aldı bana. Düğünde. He. Peki senin kardeşlerinle aran nasıldı? Nasıl hatıraların? Kardeşlerinle. Kimse yoktu da küçüktüler. Elmaz olsun, Müzeyyen olsun. Müzeyyen annesini çok taşlardı, vururdu. Annem bağırırdı. İyi de tuyluk yani. Ne isterse yapardı, iş yapmazdı. Elmas Elmaz yok fena değildi, belli kendi. tembellik yapmaz mıydı Elmas? Yapardı ama kavga yapmazdı. Peki komşularınız kimdi o zamanlar? Vallahi komşular işte Şerif abla vardı aşağıda. Hadi Allah yerhamha matet kuddamin killi. Sabiha Mert Mustafa, Naime ablagil, Leyla Mert Tufan. Hadi kilin bir sıra oturmuşlar. İyi. Peki sen bu efendilere gittin, anlatırdın bize küçük yaşta. Onu anlat. Nasıl gittin? Ankara'da. Ne yaptılar babanla? Bir dakika anne. Baba Yakup abinin dediği gibi niye gönderdiler seni? Niye Efendim, onu gönderdiler? anlatın. Babama iş buldular. Kendi öğretmenler, doktorlar. He. Demiş ki bana iş bulurlarsa ben veririm kızımı demiş. Demiş Kim ayarladı bunu onu söyle. Aziz Ahmet. Heh. Akrabası. Tamam. Vallahi sonra gitmiş demiş eğer iş bulursanız babasına verecek size kızı. Sonra verdiler beni. Bir tane de gelmiş kendi Karadeniz'den bir kız almışlar. Eve gelmiş yanlarına kalmış birkaç hafta kaçmış bir simitçiyle. Sonra buldular getirdiler simitçiden. Sonra beni aldılar onun yerine. Trene bindik. Böyle sıra böyle bakıyor o kaçan kız. Sana bakıyor. Bana bakıyor çekeceğim var yani. Ben de bilmiyorum seviniyorum sanki gidiyorum oturmaya. En çektiren beni Jülide. O birileri bana hiç Kim? çektirmiyor. Jülide kim? Bacıları en küçükleri. En küçükleri. Yani ki sen kimlere gittin? İşte Ankara'da aynı. Bacısını okutturuyor Jülide. Makbule Dublan mı? Makbule Dıban doktor olmuş çalışıyor orada. Hüsniye avukat olmuş orada çalışıyor. Ama milletvekilleriydiler. Ama Jülide hiç ne okudu ne şey. Terziliğe gitti onu da bıraktı. Tamam da Makbule Dublan ama İnönü zamanında milletvekili. Milletvekiliydi evet. Seni götürdüler oraya hizmetçi. 4 sene kapalı kaldım evlerinde. 4 sene böyle biraz pencereden baktım mı koşardı tokatı basardı bana o küçük Jülide.
Ama hey bir tom harkani. Ne yaptırırlardı anne sana orada? Ev büyük çok. Evi Yani- sildirirlerdi. Çamaşır yıkardım elimle. Yorganları sök. Bir dakika boş bırakmazdılar beni. Peki sana en çok niye kızıyordu Jülide? O çoraplar hani yırtılıyordu anlatsana. Ha. Bir sürü çorap topluyor. Ablası atıyor. O bir ablası atıyor. Topluyor yıkamıyor bana veriyor. Ben de işim çok. Kendisi yıkamak lazım belki. Ablası öyle diyor. He de. Ben yıkıyorum anladı ablası. Allah bu çorapları sen niye yıkamıyorsun? Bak yırtılmış. Bu kızın işi yetmiş. Sen buna niye veriyorsun çorapları? Dersi gün beni dövmez mi? İyi gene. Dikkat edesin diye. He. Peki kaldığın ev nasıl evdi? Kaç Ve- katlı? Üçüncü katta. Üçüncü katta 4 oda, bir mutfak, bir misafir odası İmren'in Daire. daire he. Aşağıda başka insanlar mı oturuyordu? Vardı Karadeniz'den, Erzurum'dan. Binaydı o zaman orası. Bina. He büyük bir gün açık. Ha ben zannettim köşk gibi bir yer valla. Yok, bina. He, yol üstünde. Cemal amcam Maltepe'ye gitmiş askerlik. Gelmiş oradan beni görmeye. Yakındık. Hı. 2 defa geldi. Yani niye gelmiyorsun yanıma? Beni görüyorsun gidiyorsun. Ben de korkumdan. Beni dövmesin o Mecnun'u. Nasıl sonra sen onlardan kurtuldun? Nasıl geldik Adana'ya? Milletvekili Kaybettiler. kaybetti. He geldik 2-3 ay kaldım. Evde çok büyük yine takta. Bana sildirirlerdi. Böyle O ev neredeydi? kasapların yanında bit pazarı. Orada mı oturuyorlar? He. Evet. Ben böyle bakıyorum. Mutfak işini yapıyorum. Bakıyorum böyle yola. Şerif abla Allah irhamı Allah matek. Şafet müttakam. Yani kal gel. Ha, kalinzeli. Senayi uykudan kalkmış. İşe gidecek. Kal kim o kadın elini böyle sana sallıyor? Seslenmedim. Kim o kadın? Bir şey demedi. Bıraktı gitti adam. Ablasına anlatmış. Ablası geldi akşam. Kızım dedi kim bu kadın sana elini sallıyor? Dedim annemin akrabası. Niye salladı elini? Kız kendi evine gelmiş, sen gelmiş. Tabii insanlar tanıyacak. Yani o kadar sıkı yönetim var ki ama kimseye sallamasın. Yani ille daha köle gibi tutacaklar kadını. Hafız Allah. Ya ben sallamam. Kadın salladı aşağıdan şey. Olsun yapabilirsin yani. Yani He, he. O zamanlarda hiç annen baban sormadı mı neredesin? Bir defa geldiler o da zorla gösterdiler beni. Korktular babam almasın beni. Kurtarmadılar mı seni baban annen orada? Yok. Freiwillig vermişler. Niye? Çünkü anneme oğulları vermelerin amacı onlar da babasına iş bulmuşlar okulda Hausmeister. Babası iş bulması. Zaten- Ne alaka? Neneye o hizmetçi veriyor, o da auf die Gegenleistung ve babasına in der Schule eine Stelle vuruyorlar. ama dede babası öyle bilmiyordu. Zannediyordu ki bunu okutacaklar, bir şey öğretecekler. Halbuki öyle değil. He. Köle gibi kullanıyorlar. Ne yapıyorsun, nasıl kaçtın? Nasıl kaçtım işte Şerif'e gidiyordu çarşıya. Ben de o anda kalkmışım pencereden bakıyorum. Çıkmıyor mu dışarı? Ürün efendi çıkıyor gidecek işine. Kal kim o kadın elini salladı sana? Kim bir şey demedim bıraktı gitti adam. Dersi gün bacısı dövmez mi beni yine? Sen niye pencereden bakıyorsun? Niye sana el salladı o kadın? Nizlit finil katılullah. He çok döverdi beni. Boşa mı o Karadenizli kız kaçmış yollarından yine? Kaçıncı kız? Bir tane daha vardı benimle beraber. Benden sonra o da gelmiş, kaçmış. Peki ne oldu sonra ne zaman kaçtın? O dayaktan sonra mı hemen öbürsü günü? O bir gün, Sabahtan. sabahtan. Herkes yatıyor muydu kaçtın? Yok işe gitmişler. في ختيارة أمي قيادة لك أما تغذبكم ما يعينوا Başka عليها. kimse yok evde. Ha bir Fehime vardı. O bakıyordu bizim mahalleden. O çok yaşadı o kız orada. Yaşadı gelin olana kadar. Sonra Sabahtan kaçtın. ben indim yavaş yavaş kapıyı açtım yallah. Kasapların arkasından nenemgile gittim. Yani onu biliyordun. He. Kaç yaşında annemle kaçtığında biliyor musun? Aşağı yukarı böyle 16 mı 17 mi? 18 vardım belki. Çünkü beni 11'de aldılar. 4 sene orada kaldım. 15 o zaman. İşte 15-16. 15-16. He. Ne 18 yoktu. 15. Çünkü 56'da evlendi. Mahvolen Duplan ne zaman kaybetti onu bilmek lazım. İsmini kaybetti ya. Bu He, Allah. Neresi karşıya. Her neyse. 51-52'de galiba geldi geriye. 51-52'de galiba hatırlıyorum. O zaman geri geldiler Adana'ya. İşte 4 sene sonra evleniyor. 52 ise o zaman 18. Annem 20 yaşında evleniyor. Demek ki 15-16'da gelmişler ya. Demek ki 10-11 yaşını götürmüşler.
He öyle. Yani 50'de gelirse geriye 15 yaşında oluyor anne. Vallahi yazdık. Makbule Dublan geldiğinde Bilmiyorum tam ne zaman. Aynı adam geldiler. anladı benim sıkıldığımı. Alırdı beni gezdirirdi işte. Kendi geldikten sonra bazı. Makbule. He vallahi. Amrına kesit hattı. Ama o iki bacı Allah itfaiyin. Peki sen nasıl babamın geldi seni istediğine nasıl tanıştınız? Senin babanla bizim mahallede Ya benim babam senin kocan. Ya. he biz oturmuşuk arkada bahçemiz var. Kendileri de önümüzde. Hasan, o Salih, o Şeyh Maruf. Üçü böyle bir sıra arsa aldılar bizim önümüzde. Ev yaptılar. Hemen 6-7 sene. Neden mi geldiler oraya? He. Peki onlar sen dıblanlarda kaçtığında gelmişler miydi? Yok. Sene sonra mı geldiler? Ben geldikten sonra 2 sene sonra geldiler. Ha, bak babam 52'de Adana'ya geliyor. Hı. Annem gelmişti o zamanlar. O zaman 49'da gelmiş geriye. Bu kadın Elli bir dolar. 14 yaşında gelmiş. O zaman 10 yaşında gitmiş oraya düşünsene. Ya diyor adet olurdum diyor. He orada oldum. Nasıl olduğunu diyor. Eğitim olmadı ki gibi varmış. He vallahi yıldızlar kaptan dinleme yaptığını şey. Hep şu bedekap. Günleri geliyor ne olduğunu Kimse bilmiyor. göstermedi mi sana? La böyle vallahi. Yapacaksın. La vallahi kimse bir şey Yani vermedi. sen geldikten sonra babam bir oraya taşınıyorlar. He. Demek ki sen işte 52'den evvel gelmişsin oraya. He. Hasan getiriyor onları baban geli. Askerden geliyor. Ne kılıyor ya ben kaldı ben iş bulamadım Hatay'da. Adana'ya gelsem getiririm ben. He kaldı tükre. Peki komşuluk nasıl? Babanla araları nasıl? Çok güzel. Çok severler birbirlerine. Babam da çok sevdi Hasan'ı. Vallahi efendi bir aradan Allah yerhamu. Karısı bana kıskanırdı. Yıkılla sikti baka. Şu beddik minna. Makbule. Ha. O bir makbule bu. Ha. Bir gün hamama gittik. O pazarın yanındaki bir hamam. Refika vardı. Oturdu. Yıkandı çıktı dışarı. Refika kim? Kızı. Kızı he. Kalktım yıkadım ben bu kızı. Bıraktım. Geldi annesi. Dedi kim seni yıkadı? Dedi Leman abla yıkadı. Kalsama kabildik mi istiknay? Mama vuttik. Kal ben onu öldüreceğim. Öyle kıskançtı. İyi Ahmet hasta. Peki nasıl babam seni tanıdı istedi? Hatırlıyor musun o günü? Babam Hasan Salih'in evinin damına çıkardı. Aşağıda bizim bahçe evimiz tulumbamız hep. Hu yusalli yayin, hu ma yusalli. Namaz kılardı. Böyle bakardı aşağıya. Görüyor musun onların damına sizin bahçe? He. Birinci kat. Hazret. Babam namaz mı kılıyor sen müsaade ver. Bu daha bir şey. He. Bakıyor. Rahmetler. Anne Yani adına namazı şaşırıp duruyor da. He. Anne sen yukarı böyle mi yapıyorsun? Sonra Böyle ne, mi yapıyorsun? ne dedi Şeyh Maruf? Dedi ki la هي بدي اكتب لك بنت حسن جزيدة يشون قريته هاكي اما قريته لها الشيخ معروف يا قال لي انا ما بدي هاكي بدي هاي لا قال له الشيخ معروف زنيجيلك زنجيلين bir de 2 dönüm bahçeleri var. O zamandan beri Ha, gittiler vermedi annesi babası. Niye? Bilmiyorum niye vermediler. Artık bizimkiler mi beyim? Fakirler miydi? Sonra عطوه ذحذها هو ارتجى من عنا من الحارة ابن عمه لأمي. Peki ya baban bir fakir diye mi vermediler? He, zengin arıyorlardı. Senin baban niye verdi fakire? Babam verdi, babam kendi fakir. Kendi fakir. Sen ne yaptı? Babamı beğendin mi? Bir şey demedim. Geldiler evden istiyorlar. İndi babam aşağıya. Kalk kızım seni istemeye geldiler. Ne diyorsun? Oldu baba sen bilirsin ben bilmem. Tamam sevindin mi sevinmedin mi? Ya insan tabii sevinir. Yani kurtuluyor o Şey- Vallahi hemen nişan yaptılar. 5-6 ay sonra babası Mehmet Ali'nin babası gitti Kehya'dan borç para aldı. Kimden? Kehya evini dok. Kıyık ya. Kehya para verirdi faizle. Ha ne diyorlar? Tefeci. Tefeci. Ha gitti aldı ondan para düğünü yaptılar. Önümüzde ev aldılar. Hazır ev satılıyordu. Bir tane Karadeniz'den evi sattı. Yaşayamadı orada. Yeni yapılmış. Dur bir dakika. Zaten onların evi vardı orada. Adamla bakıyormuş babam size. Yok o Salih'in evi. Ha orada kalıyorlar. Orada ilk geldiklerinde kalıyor. İlk geldiklerinde Salihgil'de mi kaldılar? He. Ne zaman ev aldılar? Sonra oradayken satıldı o evi aldılar. Ama daha evlenmemiştiniz. Yok. Sonra deyince zaten evlendikten sonra. Yok. Ama güzel ev. Biliyorum o evi. Aldığı evin damını mı seyrediyoruz size? Yok, Salih'in evinde. Salihgil'in damından söyletiyordu. O kadının evi biraz bizden uzak.
Çok değil yani. Nerede baksan belki 100 metre. Çok He değil. öyle işte gördün o satılan ev. He. He onu satın aldılar. Kadın yeni yapmıştı. Ehle mahalli ve hunik. Ba'id o. Kalktı Hasan Kallı Tateşçiyle. Sen oraya gelin gittin. He o eve gelin gittin. Nasıl o da hatıraların ne? İşte orada Hasan yardım etti, verdi. Şeyh Muharrem deli oldu. تتاخذ لهكت تتاخذ تلاقي له شغل لاقي له صهرك علي وجيب له صهرك علي مشان تركان Yani kocası. balıkçı. He. Nasıl o evde hatıraların nasıl? Orada iyiydi işte. Kaynanan gilleri ilk defa yaşıyorsun. He çok. Kocanla nasıl o da hatıralar? Ben yukarıda kaynanam gül aşağıda. Ama namaz kılacağım da kayınbabam derdi nzeli taht. İstemezdi yukarıda kalasın. Ha. Namaz kılacak diye. Orada mıydı? Babam sen kapı dışarı yaptığı zaman kapının önünde oturuyordun. Ne zaman? Ha diyor bir defa beni kovdu. He, o evde he. O evde mi? He baban yaptı bir tane bizim bilenziklerimde yol üstünde ev. He. Bilmiyor musun onu? Siz hep doğdunuz orada. O evde mi? He. Kapı dışarı attı. He. Niye kal annem gele gidip kendine söylemiyorum. Yani bayağı atmış ya seni onun dışarı. He. Yok çok titizdi. Annesi bağırırdı. Ya ebne iftah el bab. İftah li şum kallaha barra lahaya. Açardı. Ya ama annen gizgene o yaptığı eve kadar yol uzak. Yok uzak değil vallahi ebne. Önümüzdeler. Annemin bahçesi boydan boya yola kadar biz aşağıya kadar. Sen o Hasan ile aldığı evi diyorsun. Hasan Gil'in evi değil. Hasan Gil garip Zehre'den aldılar o arsayı. Bizim de arsa arkada. Aynı tip, aynı boy. Hasan Gil yol üstü. Biz de yakınlık biraz yol üstüne. Yani bütün çocukların evde doğdu. He. Enver hariç. Bir Enver burada Peki doğdu. ne zaman taşındınız o 2 katlı evi yaptı babam? Önümüz bahçedeki 2 katlı ev var ya hani sonra sen babam hani. kamıştan yaptığımız ev. Yok yok o bir ev. He, o teki babanın parmakları gitti. Babam ne de duygasın? Kim geldi Süleyman'a? Yok. Babam nerede çalışıyordu ki parmakları gitti? Fabrikada, Bosa'da. Parmakları gitmiş. O parmaklarına 5-6 bin lira para mı ne verdiler? İşte onunla ev yaptı. O 2 katlı evi yaptı. He, O mahbelerini ayağıyla vurmuş kalıplara. he, yaptı. Kendi de arttırmıştı birkaç kuruş. O evi yaptı. Demek o evlendikten sonra evde fazla kalmadınız. Yok. Oraya yaptık gittik. Deli oldu nene, ağladı, yazık. Babamın annesi. He. O Bir bak. evde o zaman 6-7 sene yaşadın sonra Almanya'ya geldin. Hiç çok kalmadım. Almanya'ya geldim ha. Bak kaç ev yapıyorlar, hiçbir yerde fazla kalmıyor. Hoş Orada geldin. 3-4 sene kalıyor. Orada 7 sene kalıyor. Gel arkadaki gel buraya. Gel ederiz gel. Mesela abla peki 69'a kadar orada kaldın. He. Orada yaşadın. Ta Almanya yolculuğu başlayana kadar. He Desengil'den gittim bindin. Tamam nasıl Almanya'ya gitme kararı aldın? Niye? Kim yaptı bıraklarını? Nasıl baş... Kimse yapmadı. Ben yaptım baban gelirdi benimle. Bir dakika dur. Nasıl başladı bu Almanya işi onu anlat. Kim söyledi sana, kim dedi? Tulay Nereden Tulay duydun? söyledi bana. Ha oraya bak, kameraya bak. Ha. Tulay söyledi bana. Kal herkes gidiyor. Kal sen niye gitmiyorsun? O kadar fakirlik var. O beni heyecanlandırdı. Kızsa Tulay nasıl gitti? Git diyor işçi kurumuna yazın. Bazı işçileri almıyorlar. Beni aldılar. Peki bir dakika, babam ne dedi sen gitmek isteyince? Çok kavga etti benimle ama sonra vazgeçti. Babam da denemiş miydi daha önce? Denemişti kazanamadı. Kaç sefer denendi babam? He 2 defa. 2 defa kazanamadı. He Sen kazanamadı. kaçıncı seferde kazandın? Ben bir gitmeyle. Kazandın. He. Peki ilk kazandığında ne olmuştu? Hani kağıtlar gitmişti onu anlat. Adam o işçi kurumundaki Adana'da kaçırdı. Bir tane Tulay'ın amcası var orada. Dedim ya evraklar dedim burada tamam oldu. Dediniz yarın gelin alın. Yok. Ayyan. Kal haki ricel lakkaşı ver her şey. قلت له لقش قال شو لقش قال لي sen Türkçen yok senin Arapçan var. Kal haka yıkdı. Hemen kopyasını çekti bana verdi. Peki Almanya'ya gitmeden evvel babam dükkan açtı. Bizim o evin altında dükkan yaptık. Ne dükkanı o? İçinde işte bir şeyler yaptı amcamla beraber. Tamir ederdiler. Bisiklet. He. Bisiklet, radyo, He, televizyon. he. Oturak yapardık. Nasıl o dükkan hatıraları? Ne kaldı aklında? Vallahi Dükkan çok iyi. Çok iyi ev. İyi kötü demiyorum. Ne kaldı hatıralar? Ne hatırlıyorsun o dükkandan? Bir şey hiç hatırlamıyorum artık. Ne çalışırdı? Nasıl yaşardı?
Babanla oldu? amcan çalışırlardı. Ben de yukarıda yemek içmek yapardım. Yıkardım çamaşırlarını. Öyle. Nasıl hiçbir hatırın yok mu dükkandan? Benim yok. Ben dükkanda çalışmadım Peki ki. dükkan size yeter miydi? Babanla amcan çalıştılar. Yani evi geçindirir miydi o dükkan? Yoksa zar zor? 2 sene idare ettiler. Ondan sonra bıraktılar. Olmadı. Dedengile geldik oraya. Babam bilmem nereye girdi güneşte. Fabrikaya elleri gitti ya. Kendiyle Ali, Türkan'ın kocası. Bosa'ya girdiler. Siz niye Mersin'e gittiniz o zaman? Gün çıkmıştı Bosa'dan. Mersin Silosu'na gitti. Tesvihhane bak nasıl gitti. Bir dakika. O Mersin'e gidişiniz daha 2 katlı ev yapmamıştı babam. Yapmıştı. Yapmış olamaz ki. Belki oradan Çünkü para zaten daha küçük diyor. Yeni He, olmuş. olabilir. Gittik Mersin'e ama nasıl gittik? Baktım mahallede bütün insanlar toplanıyor. Kızsa Zühre, annemin teyzesinin kızı. Niye bu erkekler toplanıyor kadınlar? Hal Mersin'e gidiyorlar, tesvihhane açmış. Ben de hemen koştum babanın yanına. Dedim ya Mehmet Ali bak buradaki adamlar hep gidiyorlar, tesvihhane açmış Mersin'de. Hemen atladı baban gitti aldılar. Kalk. Vallahi nereye gelsem ben şey yapardım. Senin teşviğinle. He, Sen de mi orada gittin yaşadınız orada? tabii ev tuttuk, 4 sene kaldık. Nerede? Mersin'deki yerde oturduk. Bir Karaduvar'da oturduk. Bir de Mersin'de Soğuk Caddesi'nde. Soğuk Su Caddesi'nde. He. Soğuk Su Caddesi'nde bu Tevfik Umran vardı değil mi? He. Hatırlıyorum. He. Ve Cevdet Gil'le de orada tanıştınız Mehik. Yiyor. Cevdet Gil'le Burada tanıştılar. Burada mı tanıştık. tanıştınız? Sağ ol, tamam. O Mersin hatıraları. Nasıl benim gelir miydi oraya yanınıza? Eyvallah gelirdi. Yazık. Nasıl bulur diyordu? Yolu nasıl buluyor ona işte hani. Hayret ediyorlar bana hala. Çok zekalı bir kadındı Allah yarhama. Baban söylemiş işte filan yerde تنزلي من الأوتوبيس بتفوتي بتمشي بتلاقيني. O zaman hepsi birbirine benziyor eski yukarı gibi. Bir zaman Sadık düşecekti damın üstünden. Yüksek evde. He babam anlatırdı. Oynuyor diyor. Kandırdı yakaladım diyor. He. Damın kenarına gitmiş. Peki sen çocukların hep dışarıda mahallede oynardı. He. Hiç kaybolan oldu mu aralarından? Yok o kaybolmadı. Çok dikkat ederdik. Neyse kaybolan oldu da sen hatırlamıyorsun. Süleyman kayboldu, Sadık kayboldu, ben kayboldum. Allah'tan iyi ellerin. Evet. Peki o bakkal Cemil Subbi'yi orada mı tanıdın sen? Süfyan Cemil. Bakkal Cemil Subbi. Bizim Supi'yi o adarda tanımadınız mı? Dükkan zamanında. Supi ya Yakup abinin kirvesi. Ha o mahallede. Hem dükkanınızın yanında dükkan açmıştı Supi. Hatırlıyor musun? Hep babamın yanına gelir. He masa topu oynardı. He. Ha, orada tanıştınız yani. Yok eskiden de bilirdik. Kirve yaptık biz onu. Peki babamla babası arasında nasıl geçinir, nasıl yaşardı? Vallahi babam konuşmazdı dedem. Yok benim Süleyman dedem, He. babam. E, Nasıl da aralarında? benim babamla mı? Yok. Benim babamla Nabu. Baban çok insan adamı. Ne dese babası hı. Aman İbrahim amcam karşı gelirdi. Baban yok. Ne isterse verirdi. Elindeki parayı verirdi. Ama Yani iyi mi geçinirdi? iyi geçindi baban. Ama herkes habibim bul hayt rıkniyet etmel hayt. Peki babamla annesi nasıl geçinirdi? Babası annesi Babamla annesi. çok annesi severdi. Değil mi? Kul Allah يبعث لك اولاد مثلك ان شاء الله يا ابني. İyi bak kabul olmuş senin. He vallahi. Ne derse künne sofada yatardık. Yazlık. Kul ya Muhammed Ali. Naam ya ابني. Allah inan aleyk tkullu. Hemen inerdi. Babam derdi ki eklemek için Allah yerdi aleyk yebni mitil me ana rada aleyk. Böyle der annesi. Ama çocuklar dedenizin bir güzel bir huyu vardı. Her zaman ona seslersen yatıyor mesela mitternak gece yarısı sabah gel. Hemen kapardı. Baba hemen ne var? Hemen öyle değil. Böyle hatta babam anlatır bize birisi Mehmet Ali dediği zaman uyandığı gibi ayağa kalkardı. Aynı zekurdu bir saniyede. Ayağa kalkardı böyle. Sonradan yaşlılarında ben baba dedim zavallı atıp yorganı açardı. Vallahi hep bir artık kalkamıyorum ya hemen diyor. Evden böyle gece bir saat yürü baba bir rahatı kalkardı ayağımda var. Abi. Sen esası gör. Ist das ein Vaterinstinkt oder ist das so für Ona mahsus bir karizm. Dinamik çok böyle hızlıydı çelik derler. Yani bizde öyle yok.
Bir saat 50 defa çağırsan ben de bakamam. Saat çalar kapatıyoruz. Bir daha çalar bir daha kapatıyoruz. Bana davul zor çalsan kalkamam öyle. Peki bize Almanya'ya gelişini anlat. Sessizlik. Bana Babanla beraber İstanbul'a geliyorsunuz. Onu anlat. He, babam 200 lira borç aldı. Parası yoktu adamın. İstanbul'a geldik gene işçi kurumuna. Orada da muayene ettiler beni. Adana'dan başka. Orada da 3 gün kaldık muayenede. Ama bir kalabalık o işçi kurumu. İnan ki 2 çıkış, 2 iniş. Tıklım tıklım millet. Ama en çoku genç. Böyle baktı babam böyle bunlar genç. Sen burada kazanamazsın. Bak ne kadar millet gelmiş. Ya dedim rahatına bak. Çıktım yukarı sonra. Çağırdılar beni geçti. Baktılar. Adam bir gözümü böyle kapattı. Harf yazdı. Küçük harfler. Yazı. A, B, C. Bunlar küçük harf yazdı. Okudum. Adam dedi tamam. Ayaklarıma baktı. Varis var mı? Yoktu o zaman varis. Baktı karnıma hamile miyim? Yok dedi. Adam bıraktı. Bileti verdi bana. Silkeci'den bineceksin. 7'de. Sonra kalktık iniyoruz. Bütün millet iniyor. Koşuyorlar. Ben koşmuyorum. Böyle yavaş yavaş iniyorum. Böyle babam aşağıdan bakıyor. Kalhayn Bey'in tamam kazını. Keş şey. İndim. Geldim yanına. Ben sana demedim kazanamayacağım. Hılletini diyent miten lira. Heyent fihi. Heyent fihi. Kızı şu bir fikme kazan. 50 kişi kazanırdı ilk. Çocuk bırakacağım dedim. 5 tane çocuk ufaktılar. Her babam anlatıyor. Diyor ki kazandığını duyunca diyor, sanki oğlum vallahi üstüme ödediği kovası döktüler diyor. Peki odan mı yoktu? Adana'ya gitmedin, odan mı Almanya'ya gittin? İstanbul'dan gittim. Yani daha Adana'ya gitmedin. He, Adana'dan gittim. Kontrol olduktan sonra oradan gittin artık. He. Adana'ya dönmedin. Ya anne Yok. kontrol günü sana dediler yarın sabah mı gideceksin dediler He, hemen. İstanbul'daydım. O kadar hızlı. He. Peki Allah Allah. sen biliyor muydun İstanbul'a gidersem, kazanırsam oradan Almanya'ya gideceğim? Hazırlıklı mıydın yani? Elimizle götürdük eşyalarımızı. Yani biliyor muydun gidebilirim oradan? Yok bilmiyorduk ama işte adam dedi bileti verdi. Dedi siz buradan bineceksiniz. Anladım da sen kontrol olmaya gittin mi İstanbul'a? He. Annem babana vedalaşmış mıydın? Yok. İşte onu soruyorum. Çünkü Almanya'ya gideceğim bilmiyordun daha. Yok. Ama hazırlıklı gittin. Birkaç çamaşır parçası He. falan aldın. Pasaport He. çünkü hazır gittin. Aldık ha dedik şey olmasın. İyi, nasıl geçti? Trenle gittiniz. 3 gün trende kaldık. 3 gece 3 gündüz. Ayakta gittiniz büyük kısmı. Ayakta valla ben giderdim tuvalette otururdum. Yer yok. Yeri yok ya. Hem işçiler hem de eski işçiler. Hem erkek hem kadın. Hem izine gelenler geri dönüyor hem geri He. gidenler. He. Kapıya vurulmuş tuvalete. Yeter çikolata falan onu da anlatıyor anne. He vallahi. Çok kalabalıktı o zaman ya. Bir de işçi var ya İstanbul'da diyorum. Çok büyük bir işçi. Nasıl? Nereye geldiniz Almanya'ya ilk trenden? Trenle Münih'e geldik. Kaç gün sürdü? İşte Üç diyorum gün ya dedi 3 ya. gün. Bir Türk tercümanı geldi bizle. Münih'te indirdiler sizi. He, Türk tercüman dönerdi bu trende bakardı. Kendi ilgileniyor. Münih'te indik, indirdi bizi o tercüman. Geçtik Münih'te böyle büyük şeyler var, işçi yerleri. Oturtturdular bize, çay koydular, şey koydular. Artık başladı o bizi getiren adam, Tercüman. tercümana. Filan gelsin buraya, çıksın. Filan aşağıda oturdular kadınlar, büroda yukarıda. Hep gittiler. Bir sürü ben kaldım en arkada. Leman Coşar buradaysa çıksın yukarı. Çıktım yukarı. Trenciye gitti beni teslim etti. Dedi sen bunu bir şeye götürürsün. Diremen hafine şefini görürsen teslim edersin. Görmezsen bana getir bu kadını. Geri Münih'e. He. Geriye kal yani nerede bırakacak beni? Ondan sonra gittik. Şef gelmiş. Bir kadın getirmiş Türk. İsmi Havva. Çıktı bu kadın. Tren durdu. Çıktı. Kal bakayım evraklarını. Aynı kalktı bize gelmiş. Kal indir getir. İndirdi. Arabasına bindirdi şef. Hayıma getirdiler. Yatağımı hazırlamışlar. Dolap hazırlamışlar. Girdiğim gibi böyle mantı yattım. Üstünden yattım. Uykusuzum 3 gün. Sana demedi mi hani şef bakmış sana böyle. Bu demiş çok namuslu, bu ne en üst kata aldı. Katlara göre namus bölünmüş orada. Mantı yıkılacak. Namuslar en yukarıda. Sonra ben yattım. Pazar ya. İşçiler izinli. Kalktılar böyle bakıyorlar. Odamda 2 kadın vardı İzmirli. Bakıyorlar. Duyuyorum seslerini ama bakamıyorum. Gittiler Ali ablayı çağırdılar. Ali ablayı. Gel senin gibi Arap bir kadın geldi. Ciye. Bana Adana'dan geldiyse aradı demişlerdir. He. Yok ben görmedim. Gece yatıyorlardı. Geldiğinde yatağa girdim. Sabah genler kalkmışlar. Bana bakıyorlar. Sonra Ali geldi.
قال ينجي oturdum. عينت فيها هيك. قلت أنت علي؟ قال إيه. قال شو عرفك فينا؟ قلت له والله عمي. قال لي مين هذا عمك؟ قلت له من عندك من طاقة. سليمان. قلت له Süleyman Buzçu. قلت له ايه zamanda kal çok buzu sever dedem. Harşetni, habbetni oradaki iki kişi oldunuz. Ama iyi oluyor. Böyle uzak yabancı yerlere gittiğinde tanıdığın biri olması iyi oluyor. Evet. Aile nerede çalışıyordu? Ha? Ali baş bir çırçır fabrikası, benimki Gegep. Ama dedi bana senin firman çok iyi, benim firmamda. Balık fabrikası seninki. Hı. Ne balık fabrikasında çalışıyordu? Onları anlat. Balık firması hep kasa kasa geliyor denizden indiriyorlar. Banta koyuyoruz. Banta böyle yapıyoruz. Kağıtlıyoruz, bağlıyoruz. Atıyoruz kasaya. Ben bantta hep çalıştım. Ne yapardı Lenpolar'da? Kızlar aşağı kaçarmış. Hani bir tane adam, bir adam vardı. Hani. Kolu gitmiş ha. Ben gitmiyorum. Kızlar kaçıyorlar, gidiyorlar. Geldi o kolu giden. Mesaknın onu. Gel sen de git böyle yaparlarını. Allah yarhamı. Aşağıda yer altında fabrikanın Haytums boylar olmadı. Oraya gidiyorlarmış. Allah yarhamı. Harpte gitmiş kolu. Her firma sakat adamı almış. Almanya yeni çıkmıştı harpten. Peki mektup göndereceğin zaman ne yapardın? Hep o adam alırdı yatırdı bana. Ya ben bir gün demedim alsam birileri harcayacak. Valla zoruma geldi. İnsan adam. Allah yarhamı. İyi Allah yarhamı. Peki nasıl Türkiye'ye para mı yollardı? Hep aylığımı aldığım gibi yollardım. Kimin ismine giderdi? O karşıdaki teyzen gelin var ya komşuları. Akkapılılar. Pakize'nin akrabaları, Dehalanın kızı. Onlara giderdi. Onun ismini bana vermiş babam. Niye kendi ismini vermemiş? Ev numarası vermiş. Ne bileyim o vermiş. Adam gelirdi babana derdi bak aylığınız geldi alın. Bir sene adam aldı o paraları kendi babana verir. Razı olsun. Kim bilir ben de bilmiyorum. Sonra ben izine gittiğimde onların anneleri var. Ben bilmiyorum anneleri var. Ciyet. قال انت جيت من Almanya الله يعطيك العافيه ما تبعت مسير الدنيا معوني. İhtiyar kadın. Ya benim aklıma Onlar için gelmedi. büyük para veriyordu o zamanlar adamlar için. Çocuk parası da alıyordum. Her 2 ayda çocuk Peki, var. sen o kadar para gönderdin. Hiç kendine bir şey almıyor muydun orada? La valla Anlat. terlikle gidiyordum. Baktı bana Havva abla. Kalk kızım sen üşümüyor musun o terlikte? Gidiyorsun 1-2 saat yola. Karlar buraya kadar gittiğim sene çok soğuk vardı. Dedim vallahi Havva abla param yok. Nasıl paran yok? 7 ay oldu çalışıyorsan hala mı paran yok? Gittim geldim. Baktım almadı. Kalktı, bir karton çekti. Bana verdi bir cizme. Seç bir tane dedi sana. He? Sana dedi seç bir tane dedi. Seçmedim. Ben kendi verdi. Helal olsun. Ermeni. O ne kadar? Nasıl babama getirttirdin sonra? Kağıtları verdim firmaya. Firmaya verdim. Babam ne zaman geldi senden sonra? Ne kadar zaman? 1 sonra? sene kaldı. 1 sene sonra geldi babam. He. Peki Şerefettin babamdan evvel mi geldi? Çoktan 200 sene bizden evvel. Şerefettin. He. Kendisi geldi. Sen istek yapmadın. Yok. Kendi geldi şey. Ama karısını ben getirdim. Elması. Kendi getiremedi. O firma almıyor kadınları. Elmas babamla beraber mi geldi? He. Tesadüf aynı zamanda. Otelde beraber yatmışlardı. Gelmişler trenle uçakla. O zaman uçak kalkmış 1 sene sonra. Uçakla geldiler. Tren kapılıyor. Ne tesadüf bu ikisinin aynı anda gelebilmesi. Peki elması kim istek yaptı? Sen mi? Ben yaptım he. Babamı da. He. İstediği kadar sen istek yapabiliyor muydu ya? Vallahi aldım kağıtları. Öyle her gün giderdim sıkıştırırdım firmaya. Yıkılır şef. Sıbır. 1 sene beni bekletti. Ondan sonra istek yaptılar babana. Sonra Bremen'den nasıl çıktınız? Kaç sene kaldınız orada? Bremen'de ben 2 sene, babam 1 sene. Peki babam ilk geldiğinde balık fabrikasından ne söyledi sana? Bu fabrikayı nasıl buldu baban? Benim babam. Demedim sana ya Leman nasıl çalıştın sen burada? Buz gibi burası. dedi Allah yatikil afi Allah la yaqi valla kal ana abgıda daim fi yalal firma. Yolu hani yolda karanlıkta gidiyordun. Sen bu yolda nasıl çalıştığına geldin? O yolu çok korktum deden. Kal nasıl sen cesaret ediyorsun kalbi? Dedim ne yapayım gelmişim gideceğim. Ne kadar yol sürerdi yürüyerek? Yürüyerek 1 saat sürerdi. 1 saatlik yol. Bir de soğuk kar buraya kadar. Vallahi. Sonra ne yaptınız orada? Nereye gittiniz? 1 sene sonra baban geldi. 1 sene çalıştı baban. Yusuf Köseci akademinin onu. Midesi bozuldu ama babamın değil mi?
He. Midesi ağrımaya başladı. He. O buz kasalarını taşıya taşıya. He. Vallahi geldi bizi götürdü yanlarına. Yüzü köz Allah rahmet. Eyvallah Allah yarhamı. Ha bir şey ismi akrabalar var yürü gibi. Yazık. Allah yarhamı. Anlatıyordu babam diyor, vallahi yatağımız diyor balık kokardı, üstümüz balık kokardı. Bütün eve hep balık kokardı diyor. Ya. Tabii hep balık içinde çalışıyoruz. Ne yaptınız Ramargen'de? Deri fabrikası. Sen de mi çalıştın orada? He. Ama parası azdı. Ama karakolu çalışıyordunuz. He. Ama parası çok azdı. Yakın değil mi evinize? He. Babam da dom kapıdan çıktığım gibi diyor. He. karşıda fabrika, Ama vallahi boya güzel. kokusu vardı. İnsanı öldürürdü. La vallahi malal fadimat etmert edik. Allah yarhamı. O Bremen Hafen'den öğrenmediniz mi maaşınız ne kadar hangi iş yerinde çalışacaksınız? Körü körüne mi çıkıp geldiniz? Maaşımızı her ay veriyorlardı. Yok yani daha önce hiç planlamadınız mı? Ben gidersem Ramazan'a orada ne kadar para kazanacağım? Bilmiyorum baban. Baban bir akraba gördün mü şey gibi olurdu. He. Peki nasıl orada severler miydi bazı? Çok. Orada İskenderunlular vardı. Bir zaman ben gidiyordum. Şef ne? Gördü beni. Hal yenge siz niye buraya geldiniz? Dedim vallahi geldik işte akrabalarımız var burada. Hal sizin geldiğiniz şehir daha iyi parası. Vallahi öyle dedi adam. Bremerhaven doğu bir He. şehirdi. Hal siz orada iyi ama burada alamazsın o parayı. Hakikaten alamadım. Kim vardı Ramazan'da annem siz geldiğinizde? Say bana böyle aileler. Yusuf Köse vardı. Mehsen vardı. Şey Hasan'ın babası. He. Mehris vardı. Ha, Mehmet babası. Ha. Mehmet vardı. Vallahi daha var dolu unuttum. Şekip vardı. Hada Can Bulat'ın babası oradaydı karı koca. İşte beraber oturduk onlarla. Öyle. Ya beraber oturdunuz. Can Bulat'ın babasıyla karısı. Beraber mi oturdunuz onlarla? Bir dairede yan Hangi yana. dairenin içinde? He. Can Polat'ın kayınbabasının yanına. Yok, Can Polat'ın babasıyla. Babasıyla dedi. He. Hani sen de Edip Tuncer'le beraber oturdun. Sonra bir ay oturduk. Ev sahibi bizi çıkarttı. Bir Türk adamı var kandırıyor. Kandırıyor ve cip homun Türkiye. Vallahi Edip'e söyledik gelin kal burada yanımda oturun. Sağ olsunlar. He vallahi azim. Evinin içinde beraber mi kaldınız? He. Ama yok kendi böyle bir daire biz bir daire. Ortada böyle salon. He. Ama bir ev yani. Burada sizin odanız, Edip'in odası şu arkadaki oda diyelim. Yok bu salon. 3 tane oda, salonu mutfağı ayrı. Ben de mutfağım odam ayrı. Ha, iyi. He. Gel kandırdı kadını. Kalla tamam hakem kırış. Kalla hadda qraybin na'tina daire min indik. Atutna. Allah estağfurullah. Sonra ne oldu peki Köln'e geldiniz? Niye? Salih geri getirdi. Gitti oraya 2 defa. Karısı yatıyordu hastanede orada bizim orada. Bunda. Gelirdi bizde yatardı Salih. Ebn Haltek. Kal ya Ebn Haltek. Kal bek cib ulatek. Burada kal okul yok. Hakikaten okul yoktur daha o köyde. Dedi ne yapayım getireceğim. Ama kal okul yok. Ben sizi alayım Köln'e götüreyim. Çikolata fabrikasında ben çalışıyorum. Sizi alırım oraya. Dedi. Aman gene dedi babam. Ha Salih o zaman çikolata fabrikasında He. çalışıyordu. He, zaten başka yerde çalışamadı adam. Ondan sonra aldık, gitti yaptı işimizi. Bir arabamız var. Doldurduk eşyalarımızı yallah Köln'e. Tarih 73 He. mü? 73 he. He. Ama hepsinin zorlarına geldiler. Biz oradan geldik. Siz Köln'e geldiğinde çok üzülmüşler Ramazan'daki. He. 73'te geldiniz Köln'e. Sen söyle adresi bari. Ne? Produktplatz. Annoystrasse 55 galiba. 55A hatta 52A bilmiyorum tam. Annoystrasse 55 Köln. Yani sormak istediğim siz Sadık abimi, Nesrin'i ve Süleyman'ı Türkiye'ye gittiniz ya getirmeye. He. Ama Köln'de gibi tutmuştunuz. Ki Köln'e geldikten sonra getirdik. Bir dakika. Gittiniz ya izine çocukları getirmeye. He. İzine gitmeden evvel. Evet. Köln'de gibi tutmuştunuz. Tutuşturuluktan aldık bir ev. Tutup döşemiştiniz, mobilya He, koymuştunuz. Ondan he. sonra gittiniz izine. He. Değil mi? He. Tamam. İşte ilk defa çocuklarının bir kısmını tarih 73'te babamın siyah bir arabası vardı. Opel Rekord'tu galiba. He. 64 modeldi. Onunla getirdiler. Yolda 3 kaza yapıyorlar galiba. Köyüne gelene kadar. Araba şeye benziyordu. Ne bu araba yarışı? NASCAR racing. He, NASCAR racing var. Bir zaman Ankara yolu Adana yolunda Hatta öyle de çocukların ilkine varınca babam Allah'tan bir kaza daha yapacak ya. Adresi şaşırıyor. Severin köprüsü bir aşağı iniyor bir yukarı. Bir de oradan kopup kurudup nasıl dalamıyordu. Yeni gelmiş Köln'e adresi bilmiyor.
Bir gelir köpek bir başa gidiyor bir geri geliyor. Bir başa bir geri vuruyor arabayı orada. İkinci, üçüncüne çarpıyor. Çarptıktan 10 dakika sonra evi buluyor. Sarhoşmuş onlar. Ne bileyim ben aslında işte orada da son kazayı yapıyor. Babamın suçu. Kazadan sonra atırsa aklına geliyor. Yani illa o kaza olduğu zaman. Ne ya? Ondan sonra nasıl çıktık çikolata fabrikasından? Ben de yapamadım. Bir banttan bir banta, bir banttan bir banta. Çikolata fabrikasında mı? Çalıştım böyle 5-6 ay. He. Sen de mi çikolata fabrikasında He çalıştın? ben de ikimiz geldik Ramagan'ın çıtırlığa koydu Ali. Bilmiyorum annemin çalıştığın çikolata He. fabrikasında. Valla ondan sonra ben çıktım. Dede de çalışırdı ben. Şimdi Çıktım. bak burada küçük bir anı anlatayım anne. Süleyman abi yeni gelmiş. Gelişi anlat. Münih'te durdunuz. Hani pijamalarla gezdiler kafın He. içinde. Bu anıları anlat. Sevdi çocuklar falan anlatsana. Muz istek. Dükkanları görürdüler. Geçerdiler muz alırdılar. Gelmişler Bilmem ne. Münih'e girmişler asıl. Münih'te şeye giriyorlar bir kavufa. Çocuklar da arabada pijamayla geziyorlar devamlı. Sadık da Pijamayla dışarıda kavufa yattı. girmişler. Araba sığmıyor. Babası dedi gel oğlum ben yatmayacağım. Yok baba sen araba sürüyorsun yat ben dışarıda yatarım. Hiç unutmam Sadık dışarıda yattı. Ya yazmayasın yatırılır. He Yatılır. Tamam çocukları getirdiniz. He. Sonra siz, en önemli olan hayatta kalabilmek için çöplüğü halı kim tanıştırdı? çikolata fabrikasını yapamadım. Çıktım. 4-5 ay çalıştım. Babam kaldı. Sonra evde kaldım böyle bir ay. Eniştem Şerif dedi gel Kavfalle iş çağırıyor. Gel seni götüreyim. Götürdü. Girdim çalıştım orada. Niye elbası götürmedi sana götürdü? Elmas da çalışıyor başka yerde gene. Ha, başka çalışıyor. He. Sonra çalıştım orada böyle bir komşu vardı Karadenizli. Babam bir gün evvel gitmişti Ford'a almamışlardı. Kadın bana diyor ki benim kocam dedi ki yarın gitsin beyin çok işçi alacaklar yarın. Tarih Vallahi o tarih 1974. bilmiyorum artık. Enler daha doğmamıştı. Yok doğmamıştım ama Benden Yusuf Almanya'ya daha gelmemiştik. yok. Sonra 75'te geldik. Gelmiştik. 74'te geldiniz. Yani kadar mı? 74'te geldiniz. Çekiyordu işte bağladık. Evet. Ben 2 Bazı pauza basmam devam et. Sertler'e baktım ben 2 aylıkmışım ben. Geldiğinde babam. he Şimdi hatırlıyorum Yusuf'la ben geldiğimizde babamız çikolata getirirdi. he Niye getiriyordu? Yere dökülüyordu. Onları çöpe atılıyordu. Leste şokolat. Ama üstünü keserdi böyle. Çantaya koyardı. ve ki Süleyman abi demiş ki baba ya diyor ayakkabıların altında çikolata diyorsun ayakkabıların yalana lazım diyor. valla ondan sonra almamışlar. Kendi gitti izin aldı çıktılarken gitti almadılar geldi. Kadın 2 gün sonra kocası demiş ki senin arkadaşın kocasını almış. Söyle ki kendine kocasını gitsin. Sonra geldi yazdık. Allah irhama belki temmat etti. Çok hastaydı. Kalleman Hanım benim beyim dedi ki yarın Ford işçi alacak. Kocana söyle. Geldik akşam söyledik kendine. Ya diyor dün gittim almadılar beni. Hayır hediye anne hediye kallay. Mehmet Ali git dedim. Adam çok bana yavraldı. Bak kocası gitsin. Hiç hayır fine. Kal hediyetini Allah hediye. Sonra gitti. Ya öyle demez baba ya. He vallahi çok güzel. Gitti. Al, Şimdi bu annemin interpretasyonu. he gitti aldılar. Kal dedi ki vallahi kaleyi de ısrar ettim bana. Kal aldılar beni. Kaltıla fillah. Hel ahadney. İyi oraya girdim babam. He girdi. Sonra Orada girdi. peki bizi niye getirtirdin benden Yusuf'a? Kimle getirdin yani? Şeyle o Refat'la. Yani çocukların neredeydi ki? Nasıl nerede? Türkiye'deydi. Ya ben biliyorum da ne mesela bilmeyenlere anlatıyorsun. Kimin yanında kalıyordu Türkiye'de çocuklar? Teyzelerin yanında kalıyorlardı. Ya tamam anlat biraz ona. Yani teyzem de Ceyn yanında kaldı çocuklar. Orada bak. Bu teyzem Ne? Tabii o baktı. Allah razı olsun. Allah'ı ama Allah rahmet inşallah. he En son benden Yusuf'u getirdin. Rıfat'la evet beraber. he Rifat'la beraber. Ama Ali de kal varmış. Ali de vardı. Ali kal çok yormuş kendini. Yok çok yormadı. Çok yormadı. Tarih 74'te diğer çocuklarını getirdin. Hı. O çıktı Glodiplas'tan. Nereye gittiniz? Mülayim o nehir kenarına. He eve. He oraya gittik ucuz. Onu da gene Rifat buldu bize. Tamam peki halı çöplüğü kim tanıştırdı? Salih teyzenin oğlu Kerek. O giderdi kal bir şeyler alsın oradan. Gel dedi yavrum halte. Valla gitti çamaşır makinesi buldu bilmem ne. Senelerce yıkadık. Tamam sen ne kadar çalıştın? İşte say ne kadar çal. Kavfale'de. Kavfalle'de 3 sene mi? Enver'de hamile çıkınca çıktım. Bir sene çalıştın. Ne bir sene?
100 sene çalıştım. Yani 2 sene oldu. Ben olduktan sonra da çalışmış anladığım kadarıyla ablam anlatıyor. Hani He. Yok, Kabala'da değil. Hatırlarım patates soymaya gitmişler. Bir tepsi patates. 100 tanesine 10 tanesi 100 tane patates soyarsa 1 mark. Ne de akorla. Akor. 100 tane patatesi 1 mark. O ayrı bir firma. Yani şöyle elmasla dayanamamışlar. Çıkmışlar tramvay temizlemeye. Tramvay sol duraklara tramvayla temizliyorlar. Akşam ama işi bu. Nasıl arbeit? O işte de bir akşam çalışmış. Oradan da benim böyle başka. Ondan sonra işte sen de hamile kalıyor annem. Ama Kavhale'de çalışıyordum ben nerede kaldığımda. Sen de ondan sonra yani bu anlattıkların senden sonraki işler yani. Onda çalışmanı istemiş, burada çalışmanı istemiş. Velhasıl artık olmamış ya. Bu son iş hayatıydı artık. Toplam annem Almanya'da 69'dan 76'ya kadar 7 sene iş hayatı var annemle. Nasıl senesi mi ilk yapmadın? Nerede çalışmış? Söyledi ya işte balık fabrikası. Hani çalışan fabrikaları saydık. Gel deri fabrikası, Stolwerk, bir de Avhalle. Kavhale. Tamam burada da uzun çalıştığı fabrikalar. Bir çikolata. Şöyle çikolata yani. Evet. Ama ondan sonra artık Elver'den sonra evde oturdun. Baktım nesini işçi yaptım. Nişanlıydım. Evet. Öyle. Ay gel. Sen başka ne diyorsun? Ondan sonra hayata da mı istiyorsun? Ondan sonra. Şimdiki aynı bu. Annemin ondan sonra işte. Yok ondan sonra da ben veriyor işte sevgi müzik o da anlat. Dedik işte. Anlat o çıktık oradan en kenarındaki evden. Geldik Berlin sırası. Berlin Şirası'ya geldik. Ha. Babam Ford'a gidiyordu, geliyordu orada. Bütün çocuklarını o evde evlendirdin. He, o evden sonra nereye gittik? O geldik aşağıda o sattığınız eve. Ha. Ondan sonra işte öyle. Peki nasıl Şerefettin'le aranız nasıl iyi miydi? İyiydi vallahi iyiydi. La vallahi amruma katlı ya ibni. Nene nasıl hemen neneye Şerefettin amca dedin onu anlat. Çok iyi. Elmas nene zor. Nasıl Elmas'ı Şerefettin'e tanıştın? Ya o Mersin'den. Dur. O Mersin'de ablasıyla tanışıyorduk, konuşuyorduk. Ondan sonra kendi geliyordu ablasının yanına gidiyorduk. Karşıda böyle bir Kürt ailesi var. Yanlarında yetişmiş bir kız var. Benim de evim tam onlara karşı. Melab معه, ما يضحك معه, bilmem ne. Şerefettin abi böyle şeyi varmış böyle. He. Zaafı var. Ama benim haberim olmuş istiyorlar kendine başka yerlerden kız. Dedim Meliha gel sana bir şey söyleyeceğim. Geldi. Dedim aynı hukey. Hali yallah ibatlu elli inşallah. Niye Meliha? Meliha ne yapıyordu orada? Meliha kocası yine aynı babanla çalışıyordu. Mersin'de. Tesvihanede ikisi. Orada anlaştık zaten. Orada tanışıyorsun. He ben nereden bileyim Meliha'yı, nereden bileyim şeyi. Ee, Sonra ise bağırdı, çekti, geldik oturduk. Babam ona bağırdı çok. Yakışmaz sana. Sen temiz bir aile oğlu, bilmem ne. Kalli çok bana aradılar, kız beğenmedim. Sonra annesi geldi. Kal senin gibi bir kız varsa vallahi gözümü kapatarak alacağım. Benim için. Beni çok beğendi, işimi, şeyimi. Yakındık oturmaya. Annesi 2-3 ayda bir giderdi Meliha'nın yanına. Ondan sonra geldi, babam götürdü Şeref'i Adana'ya. Gösterdi kendisine. Gördüğü gibi beğendi. ne diyeceğim? Nasıl sonra vazgeçmiş Şeref'in annesi sonra bir daha Beğenmemiş konuşmasını tezenin. Elmas'ın. He. Sonra ne baktım gelmediler, söz kesecektiler. Aldım neneni Allah yarhama daha düşmemişti. Gittik. Bindik otobüse gittik. O dükkanların yanında indik. Dedim ki dükkancıya dedim burada Ahmet ağaç diken nerede kalır evi? Bak dedi yenge bu yolu takip et doğru evlerine çıkarsa. Başında mı oturuyorlardı o zaman? He. Ya. Ahmet Ağaç dükkanına oraya mı gittiniz? He. Oraya gittik. Sonra merdivanı orada gördüm. Çıktım merdivanı kayta böyle oturmuş. Farşlı dert. Annesi He. Şerefettin'in. Allah يعطيك العافية قال أهلا وسهلا وما أعرف شو. dedim هاي أعطيتينا söz belki قطع الكلمة ليش ما جيتي؟ قال والله قال أنا ما عجبت konuştu. لكن ليش ما تبعتينا خبر؟ ما يطلبوه ولا البت لا؟ قال لا قالت هو قال ابني قال راح لاسطنبول ايش قلت له ما كيسي وقال ابني كتير عجبه. Vallahi ondan sonra bir baktık 2 gün sonra Şerif enişten gelmiş. Demiş kimseye vermeyin kızı ben istiyorum.
Allah tarafından. He. Sonra ya vallahi hepsinin sebep oldu. İbrahim amcana da müzeyini getirdim Mersin'e tercihler yolladım. Yalnız beyinsin diye. Amcama da biraz zorlama olmuş. He. Amcam da ki müzeyini isteyerek mi aldı? Yok vallahi benle baban sıkıştırdık. Dedik bak senin paran yok evlenemeyeceksin. Nereden evleneceksin? Ama sen bu kızı istersen düğününü yapacağız. Sen diyorsun öyle be. Cehizi keseceğiz. Ne istersen yapacağız. Sonra beğendi çocuk. Daha nişan takmadan bir traktör geldi denize gidiyorlar kardeşler. Annem de giydirdi, süsledi. Kendi de binmiş traktörde. Onu görünce atladı geri gitti İbrahim amca. Hatta ne dedi sen benden? Yanlışın söylemiş. Karşısına gelmiş. Ama Allah için bir saade. Yani aldı alalı eniştem çok mesut etti. Eniştem teyzem he. He. Şimdi nereden devam ediyoruz? Şimdi Mülheim'e taşınıyoruz bir daha. Bednes. Şimdi tarih 1900 74. yok 80'e geldik. Ve esası başında. Daha taşındık Bednes'e. He. 80. Orada bütün çocuklarını evlendirdin. Evet. Sen de neydi o çocuğun adı? O Türk. Ergür. He. Okudunuz okula beraber gidirdiniz. Yok o şimdi Evgün eski evde. He işte Berlin'e şurası. önemli değil. Önemli değil. Yandığımız eve geldik. Şimdi benim için enteresan da olmayabilir ama ne anlatayım? Bayılır ya. Hepsi tek tek sayılıp ya. İlk torunun kimdi? İlk torun. İlk torun mu? Kimdi? Ali mi? Ali herhalde. İlk kimin çocuğu oldu? Ha o kızımın. Ha Serra. Kızımın. Oğlanın ben aklıma oğlan geldi diye. Evet ilk torun tesadüf burada bugün. Bu film Q arkada. Hitler'in kulisi. Sonra Rifat geldi. Kal bu evden çıkın kal size ben buldum evi o sattığımız ev. Orada aldık 100.000 liraya ne aldık o evi. Vallahi çok güzeldi ama yine sattık. Senin için güzeldi. Bednes tarafından. He. Yusuf sattı. Senin için güzeldi. He doğru. Çok kalabalık için iyi değildi o ev. Tamam. Orada bütün çocukları evlendirdin. Evet. 20 sene yaşadın o evde. Hı. En güzel yılların geçti. Sonra Rotenburg'a gittik Filmist'e. Orada rahmetli babam kaç sene yaşadı? 10 sene mi? Vallahi bilmiyorum 10 sene mi kaldık orada? 9 sene. 9 sene bir şey yaşadı babam orada. Babam anlat biraz nasıl bilirdi, nasıl biriydi? Ahlaksız mı, içki mi, sigara? Yok vallahi. Alaya kız var. Karı kız. Yok vallahi çok iyi adamdı. Meleki bir adam. Meleki bir adam. Bu mu hepsi? Nene orada Hakart'ın böyle bizim Rotenburger Strasse'da börek falan hatır. Şimdi çocukları evlendirdin ya. Evet Nesin evlendi. Ondan sonra ne hatırlıyorsun? Evlenen ne yapacağını, ne bakalım böyle çıktı mı? Kim benim başta evlendi mesela? İnci başta Nesin ablam. He. Ne yaptı ablam evlendi? Evine çıktı. Evine çıktı. Sonra Sadık evlendi. Evine çıktı ayrı. Ondan sonra Süleyman mı Yusuf mu? Vallahi artık bilmiyorum. Süleyman evlendi. Süleyman evlendi. Kaldı. Yanımda kaldı. Tamam. Yusuf evlendi çıktı. Tamam. Sonra Sonra Yakup'u unuttu. Yakup evlendi. Allah ben de evlendim. Vallahi ben evlendim. Tamam. Yakup evlendi. Yanımda kaldı. Enver evlendi. Yanımda kaldı. Tamam. Ha, beraber yaşadınız orada. Bu Berlin Straße'de 3 oğlumla beraber kaldım. Kaldı. Evet. Sonradan ne oldu? Taşındık Pfingst'e. Hı. Kimle yaşadın orada mesela? Hangi çocuklarla yani devam yaşadın daha orada? Kim vardı? Nasıl yaşadın? Sen Yakup. Hani Bir de Süleyman vardı. Süleyman. Ve siz nerede oturuyordunuz? Nesin? Ya kadınla oturuyordunuz babamla? Yok. Babamla Yukarıda. en aşağı katta oturuyordunuz. Yok. Berlin Şehir'deki ev mi? Yok. Pfingst'teki evi. Ha. Yani Birinci kat. birinci kat. He. He. Karşınızda kim oturuyordu? Sen, He. Üstünde kim oturuyordu benim üstümde? Gül, He. Onun üstünde? Yakup. He. Bilelim de yani nasıl yaşanmış başkaları da bilsin ileride dinledikleri zaman. Demek ki Berlin Strasse'den çocuklarınla beraber gittin Pfingst'e. Onda kaç sene yaşadınız? Tam bilmezim. 9 sene. Babamın ölümüne kadar. He. Babamla sonra da 9 sene kaldı. 9 sene. He. Babamla sonra da 3 sene.
3 sene babamdan sonra. Sonra ne oldu? Nasıl çıktı bu evden? Nene hatırlıyor musun? Yangın çıktı içinde ha. Bir dakika. Hatırlıyor musun nene torunlarınla o zamanlarda ne yapardın? Bu Beşiktaşlı zamanlarda Yaman evde ne yapardın bizimle hatırlıyor musun? Neler yapardık? Nereye götürürdün bizleri? Parka çıkardı. Bir şeyler marketlere giderdik. Götürürdüm kucağımla taşıdı. Annemin Donatoblu restoranında en çok izine gittiği yıllarda. Rahmetli babam emekliydi. Erken de emekli oldu. Artık sık sık her sene izine giderdi. Böyle uzun uzun kalırlardı. Yani annem en krallık dönemine yanılmıyorsam o Rotenburg restoranında yaşadı. Çünkü maddi sıkıntı yoktu. Çocuklar çalışıyor. Babam emekli. Zaten bütün aileye falan yemek yapma mecburiyeti yoktu. Gelenler herkesin kendi evi var. Türkiye'den de emekliydi. Halle zamanı çok. Ben hanım Türkiye'ye. Halle zamanı çok çalıştım. Yemek yapardım. Çocuklara Eder bakardım. hakikaten galiba 2000'den babam vefatına kadar yaşadı. Ve ondan sonra da artık. Ondan sonra babamdan sonra ne oldu? 3 sene daha kaldık orada Mehik. 3 sene kaldık ha. Ondan sonra evde işte yangın çıktı biliyorsun. Yangın çıktı evet. Sonradan işte ne yaptık? Buraya geldik Mehik. Evet. Buraya gittik. Burası daha iyi. Burası en rahatı değil mi? Evet. Ne güzel kral gibi yaşıyor nene. Kraliçe Yani gibi yaşıyor. buraya taşındı. Nasıl burada? Tamam kocan yok ama burası senin için rahat mı? Huzurlu musun? Ya oğlum rahat rahat ama sıkılıyorum yalnız. Kocanın yeri kimse anlamaz tabii. Sıkılıyorum. Tabii sıkılacağım biraz. Ama şimdi bu evin rahat değil misin evinde? Ya rahatım büyük ama yoruyor beni yine. Görüyorsan. Ha bana bir oda yeter bu yaştan sonra. Peki, Çünkü ayaklarıma akıtı peki kayıyorum. ne yapıyorsun evde sen anne? Oturuyorum sanki. Yok onu soruyorum. Yani bütün gün oturuyor, bir şey yapmıyor. Hayır ben onu da yok. Hayır yani bilsinler diye ne yapsın? Mesela Şimdi şikayetleri de soracağız. Tamam devam et. Çekiyorum. Şimdi bu evde tamam yoruluyorsun. Tek oda lazım sana. Bir yerin altından kalkamıyorsun. Peki ne yapıyorsun anne ev içinde? Evde ne iş yapıyorsun ki yoruluyorsun? Yani ne yapıyorsun? Yeri mi siliyorsun? Bir dakika ne yapıyorsun evde? Oğlum ev boş kalır mı? Yani evi temizleyen devam. Bu temizlik işi seni yoruyor. Temizlik, çamaşır yıkamak elimle bazı. Yani bazen elinle yıkayın. Hadi aşağıda çamaşır makinesini Var yıkıyorum ama biliyorum. Bazı yıkıyorum Mesela elimle. camları indirin, bütün bardakları çıkartın dolaptan, dolapları Artık siliyorum. şimdi bu sene çıkartamadım. Yerleri siliyorsun, devam Evet. dizlerin ağrısına. He. Bunları anlatıyor. Annemin yorulma sebebi kendisini fazla aşırı temizliğe vermesinden. O yüzden yoruluyor. Şimdi annemin buraya kadar hep hatıralarını sorduk. Bugün bu çekimi yaptığımız zaman 7. hatta 8. seneye giriyoruz bu evde yaşıyor. Pozitiflerini aşağı yukarı duyduk. Peki sen hayatta son bu 20-30 senede seni ne üzdü? Neyle şikayetçiydin? Nelerden Ya ben hoşlanmadın? sizden memnunum. Ben şikayet etmiyorum. Halle bizi üzdü biraz yandı. Ya Ondan hayatta başka kimler, hangi insanlar, neler seni üzen bir şey oldu mu? kimse üzmedi aklı. Tam tersine mutlu anlarını sorun bence. Hep onu anlattık. Ya mutlu anları, He. anları. Aslında ya. Efendim ama da var. Herkese. Kamerayı önden. Ne kamera çekiyor mu şimdi? Seviyor. Tamam. Daha bir şey soracak mısın? Şimdi de bu dağıtıp Allah annenize uzun ömür versin. Burada güzel bir şekilde yaşıyoruz. Hamdülillah mutlu. Bir bizim yanımızda. Bir Yakup abimin yanında. Beraber Allah size uzun ömürler versin yani. Son artık Allah yani saatle uzun ömür versin. Son bu dönemi, hayatın demini benden enver yanında geçiriyor. Allah hepsinden razı olsun. Arzu'yla Yıldız'ın emeği burada hiçbir zaman tartışılmaz. Ömür boyu evlatları gibi beraberler. Doğru. Bunlar da işte artık bir kaynana gençliğinde nasıldı, yaşında nasıl onlar tecrübe edindiler. Onlar için de bir Lebensauflösung oldu. He, yani iyi kötü onlar da bizim gibi 30 senedir kaynana karı, anne güzel, kaynana güzel hepsini yaşadılar. Anne sen gelinlerle nasıl iyi geçindin değil mi? Hiçbir şey Hadi. olmadı mı? Hiç senden sorun olmadı mı? Vallahi bak şimdi iki gelin bir yana
O birine demem böyle dedi o birine demem. Ama yani eskiden anlatmıyor kim olduğunu. Günde kızıyla, oğluyla, geliniyle kavga ederdi. Ama ben daha bir gün kadar birinin kalbini kırmadım. Elhamdülillah. Allah da olan vergende. Daha bir şey var mı soracağımız bitirmeden? Yine bir şey var mı sormak istediğiniz? Konuşmayın. Dedim ki kamera kapatsam neler konuşurdunuz? Ne var? Nene günde ne yapıyor böyle? Neler yapıyor? Şimdiki zamanda. Yoğurt Her gün yapıyorum. ne yapıyorsun böyle? Yoğurt yapıyorum. Kime bu yoğurtlar kime anne? Kimlere? Gelinlere, bir isteyenlere veriyorum. Yani hangi şişeden veriyorsun? Bu bal şişelerinde değil mi? He. Tinge şişelere gidip geliyor. Yoğurt. Peki anne sen millete hediye dağıttığın zaman ne veriyorsun hediyenin içinde? Böyle anlat ne veriyorsun? Çocuklara veriyordum ben. Bisküvit, hayat eşte. Annemin meşhur şey bu krakerler. Olmaz beste bu da. Olmaz beste. Bazen Fanta falan da arada gidiyor. Ben anneme dediğim zaman anne diyorum yoğurt yapma, yoruluyorsun. Ne oğlum diyor istiyorlar. Yani bu annemin kendi anlatışı ama tahmin etmiyorum istiyorlar ama kendi severek yapıyor. Nene en sevdiğin film ne televizyonda? Ne seyrediyorsun televizyonda sen? En şarkıları fazla seyrederim. En çok şarkıları seyrediyorsun. Peki ileride senden sonra, belki de bizden sonra Ahmet'in, belki bu gençlerin, belki senin asıl çocuklarına ne söylemek istersin? Şimdi Allah yuvası matah gezi ya Rabbi. Kameraya bakarak söyle, Türkçe söyle. Allah iyi günler göstersin kendilerine. Yok senden ne söylemek istersin? Yani hayat için ne tavsiye edersin onlara? Hayatta güzel yaşamak için. Allah uzun ömürler versin, rahat yaşasınlar inşallah. Amin. Allah uzun ömür versin. Allah on yıl. Kuyruğu çek istersen. Ama Nenenin evini de çekelim. Evine de çekersin. Anne bak kameraya atır da kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalasınız inşallah. Sağ olun. Allah size. Haydi asıl ellerine sağlık. Burada geç bak çek şimdi Yakup amcadan. Ellerinize sağlık. Olduğu gibi herkesi çek. bu hafname kolay değildir. Burada 2 saattir İnşallah bir dahaki nesile ve ondan sonraki nesile bir vesile kalır. Amin. He. Tabii çok daha detay var annem anlattıklarında. O detaylar bu yaşın sınıfına gelmedi. Bu şimdi Ama biz de yıllardır anlattı biz biliyoruz da gelecek nesile aktaramadı bunu. Artık inşallah biz zaman zaman bu hataları gençlere aktarırsak onlar da yaşar. Ya maşallah işte yetişsin ne bil. Asıl. Diğer Türkler burada. Nasıl oturuyor? Bu yapısını hiç görünüyor. Kitaplar gibi. gittikçe çoğaldı arkadaşlar. Ya aslında büyük iş görüyorlar. Ben de diyorum artık aramız olsun. Ben de haber versin. İnşallah en beraber sağlıklı olur. Bize yıllara diyorum. Yani dedeler Benimle iyi bak. Türkler de en büyük bir kalktığında. Festhalting yapılması lazım. Hemen Brody. Ya da denir. Gittiği zamanlarda yaşıyor ya da. Nene şekerleri. Valla zaman zaman da galiba senin hiç fikre baklar çünkü Hani sabah hadi belası yapmadı. Lemon Anderson. hadi kafam arası. Galiba. Tam stüdyo olmuş bu olsun. Ahmet Jackson. Okay. Bir arada çok o. Ama herkes Hayır biraz olayınca bir şehre girmez. Ya Al bir şekeri yedim. o hangi defa anladım afik. Ne yapayım. Önce öbürsü diyor. Sen buraya yiyorsun nene. Ben diyor. Oturuyor. Krakerleri. Hele ne veriyorsun? Limon yanında. Sen yemiyor musun? Ben konuşamadım. Aynı. hayatındaki en mutlu an neydi? En çok mutlu olduğun bir an var biliyor musun? Bence neyi seni sevdim. En çok bu hayatta ne için mutlu oldun mesela? Çok mutlu. Çocuklarım oldu. Çocukların doğduğu zaman pek ama. Ha. Pardon. Mesela gel saat şimdi kamera kapanır. Anlıyor bak. Açık da. Yani Mesela çocuğun olmamış kaç sene. He 4 sene kaldım. Tamam da ne yaşadın, ne sıkıntılar, ne düşünceler, ne oldu, ne oldu yani değil. Oldu sıkıntı. Dedi ki herkes derdi valla ayağımız hamile kalsın bu kız hamile kalırsa. Onu da gizliden annesi söylerdi bana. Kıskançlığından. Eğer batı değil. Diyorlarmış ki bacağım hamile kalırsan kalmazsınız. Böyle hamile kalmayınca kadına böyle korkutmuşlar. Sana ne yedirirlerdi? Hamile kalırsın diye. Bir şey vermezdiler.
Tuhaf tuhaf bir ritüeller vardı Türklerde böyle. Kimi katır tırnağı yedirirdi, kimi meme yedirirdi. Hayatta işitmedim daha yeni. Yok böyle bir şey yok ya. Var ama. Var da anneme yanıyordu sanmışlar. Fakirlik vardı, ne olacak ki? Ne de hepsi de. Ama ondan sonra maşallah verdi. Normal bir product atıyor. Baba, das nächste Mal. Ne? Daha çayız bu. Geçen sene Sadık geldi. Sonra Nesrin geldi. Bir oğlan bir kız. Süleyman'ın o oğlan geldi. Sonra ben kız mı eklediniz? Bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız ya. Evet. Kız gelmedi hatta. Bir nesil doğdu kız. Hep oğlan geldi. Kaynanam hiç kız doğurmadı. Nesin ablanı çok sevdi, bırakmaz dışarı çıksın. Tabii ben de onu çekmişim. Hep oğlan doğurdum. Aynen ama. Kaynanam hep oğlan doğurmuş. Allah rahmet eylesin. Hepsini de gömmüş kadıncağız. Hangisinden senin için daha iyi? İkisinden mi? Yoksa daha çok onun mu sana? Ya Allah ne verirse onu seversin. Ama şimdi Allah oğlan verdi. Yakıyor kazak. Bir şey olmaz artık, bir şey olmaz. Unutuyorum. İnsan olarak bir şey dedi. Nene nasılsın? Şimdi kendini nasıl hissettin şimdi? Nasıl? İyi de mutlu geldi biraz. Yok, gözlerim ağrıyor, uykum gelmedi. Ama şeyi anlatmadık. Harda tarihte hep gidip geliyordun ya. Doğru. Allah Anlattım he. İlk başta aldım. Bravo. Peki babama nasıl hocalara para getirilmiş ya? o hikaye çok güzel. Ha. Yani vardı. Tabii namaza gidiyor. Hani çok veriyormuş. Hani kalbi çarpmış. Ay bayılacağım gibi olmuş dedim. O hocalar gecikti, namaz yapıyorduk Antakya'da. O Kuzeytepe şeyde. Hatay'da. Toplanmışık yani Süleyman Davud amcanın oğlu. Yemekleri pişirdikler, ekmekler hep dizildi. Diyor Arapçalıya, abi gelmediler bunlar. Gelmediler ne kulu, abi gelirler. Biliyorlar sen para çok verirsin. Onlar gelirler. Sonra ayakta kalkmışık. Kendi ortada, Süleyman o taraf, ben o taraf. Geldiler hocalar. Kallı bak kardeşim bak, geldiler. Öyle Süleyman kucağına düşecek. O kadar sevindi. Ya yani ne diyeyim? Mesela bu kadar güzel hocalara. Daha ben yeni evliydim. Deden dedi ki senin başın ağrıyacak benim oğlumdan. Niye dedim? Kalk hocaları çok sever. 1 lira versen çocukken giderdi hocalara verirdi. Ya hakikaten öyle oldu. Biliyor babası. İnsan da nasıl böyle ruhunları çekiyorlar. He. Herkes sevdiği işlerin etrafına döner ya. Babam hocaların değil, o hocaların Allah'a yakın olduklarını hissettiği için severdi. çok. Küçükken de kal böyle. Yani gerçek hocalar öyle değil. Peki babam sana hiç kızmaz mıydı? Kızardı tabii. Hiç dövdü mü seni? Leke. İyi ola dövdü oğlum. Sen de vardın öleceği gün haftada. Bir yumruk vurmadın bana böyle. Niye vurdu? Valla sen durup dururken böyle yemek yaparken, şarkı söylüyor yemek yaparken. O göz yumruk mu sana? Diyor, sen vardın. Peki konu ben yoktum. Vardın dışarıda beni attı dışarı, kapıyı kapattı. Git. Tam nasıl yumruğu niye vuruyor beni? Sen ilaçlara bakıyorsun. Ya dedim oğlum bakma kendine, bakma sen bak ilaçlara. İşte bu lafı söyledim. Babam ama asıl bu da o taşlar denmek lazım. Babam böyle yumruk vurmuyor ha. Şöyle yapardı. İlaçlardan ha, rahat. Şöyle yapardı. Yavaş yavaş hani. böyle. Yok vallahi. Babam böyle bir yumruk sallamazdı. Vallahi inan ki bu yumruk vurdu, inan ki aylarca iyi olmadı. Hasta, ilaç içiyor. Acımasızca Ama sen vururdu. adamı bir defa lavaboya teklemişsin. Onu ben gördüm. Onu ben gördüm. Ama o Aynen. Berlin estarasıydı o. Aynada bir şey mi yapıyor? Tıraş mı oluyor? Bir şey yapıyor. Lavaboda falan ablayı çeklemiş. Kafası lavaboya girmiş. Tabii hatırlamıyorum. Ben yapıştım, ben hatırlıyorum. Eller görmüş Allah'tan şahit var. Yok var. İyi hatırlıyorum ben. Güzel Kavga şey ediyordunuz. Ben kavga sesine uyandım zamanında. Baktım babamla tartışıyorsun. Sen babama böyle bakıyorsun. Ne? Yakın vurur böyle. Babam kızıyor eleman diyor git. Ne diyor? Vursana vuracağım mı diyor. Vur diyor. Vur diyor. Vur. Babam diyor. Neyse babam vurmadı. Döndü. Döndükten sonra babam arkada itekledim böyle musluğa. Musluğa yapıştı. İnşallah dedi hep ne derdi dedi. Git biraz. Şimdi annemin bir cesareti var. Rabbim bize o cesaretten biraz da olsun vermemiş. Annemin o erkeksi, kahraman, korkusuz böyle cesareti
hiçbirimize geçmemiş. Yani son yıllarda kocasına bile gücü yetiyordu artık. Dövmese bile sözleriyle böyle ne derdi? Vallahi şimdi balta olsa kafanı geçirirdim. Veyahut da böyle var. Deli adam. Ya ben neye böyle? Şimdi her şeyi açığa vermeyin. Bir kuruş para teslim etmez hep kocaları Belki verdi. böyle yapardı. Deli adam. Bir şey isterdim, para isterdim, dolabın dolu, ne yapacaktın derdi. Bak öleceğin sıralarda 800 çıkmış. Bana diyor ki nereye gitti bu 800? Vallahi görmedim dedim ya Mehmet Ali. Ayırmış hocalara. Bir de neyse. Sonra öldükten sonra takvime bakıyor Yakup, orada gördük parayı. Bazen yukarı çıkarlardı. Rahmetli babam, annem yukarı çıkarlardı. Yanımda otururlardı. Kavga orada da devam ediyor. Şimdi annem bizim yanımızda biraz daha geri kalıyor. Yani biraz daha sessiz kalıyor. Çünkü biliyor çocukların yanında fazla haklı çıkmayacak. Aşağıda tam böyle babamı yakalamış. Babam ne derse annemi ilgilendirmiyor, kendi dediği oluyor hep. Yukarıda biliyor çocukların yanında pek olmuyor öyle. Susuyor. Ne derdi babama? Konuş konuş. Biraz aşağı ineceğim ben sana gösteririm orada. Diğeri de işte annemiz cesaretimize geçmemiş. Bazen işten gelirdim. Babamlar zemin katta oturuyordu. Ses teli yola kadar çıkardı. Bağırma çağırma böyle. Gelir kapıyı çaldığım gibi ses kesilirdi. Açardı babam kapıyı yavaş yavaş. Ya her şeye karışırdı. Pabuç seslerinden belli yavaş yavaş pabuç sürte sürte gelirdi rahmetli. Açar, ey yemne Allah beatlik derdi, gel derdi, gelirdim. Bak ya oğlum der, anlatırdı bana. Annem susardı böyle. Tam susmuş böyle şimdi yakalandığım gibi. Anlatırdı, söylerdim. Yani hiç değişmezdi. Yukarı çıkardı, yukarıda da aynı olaylar. Ama kızdığı zaman artık orada tutamazdı kendini. Öl. Biz erkekler erken ölür. Allah lanet eder. Son diyor seni erken emekli çıkarttı. Şey de anlatıyor konca. Hani öyle televizyon çalışmıyordu ne He, bir gün baktım yukarı gelmiş annem. Akşam oldu. Babam gelmiyor. Anne babam niye gelmiyor? Gelmez o bugün artık. Niye oğlum? Beni kovdu. Ya nasıl kovdu? Şimdi aşağı inemem mi? Yok, kapı kilitlemiş. Annem çıkamıyor. Aşağı inemiyor aşağı. Ne yaptın? Vallahi oğlum bir şey yapmadım ben. Yani dur bu adam niye yaptı seni? Bilmiyorum, deli adam. İndik bu deli adamın yanına. Kapıyı çaldık açmadı. Çaldık açmadı. Hak açmadı sana annem. Baba dedim ben Yakup. Allah rahmet duydu içerim. Baktım yavaş yavaş pabuç sesleri geliyor. Açtı. Annem neyse barıştırdık bir daha. İçeri aldık. Ya bir şeyler yapmış demek. Bir şey yapmadan babam niye kovsun? Yani böyle bir hatırası da vardı. Söyledik anne dedik sen bir şey söylemedin mi ya bir şey yapın. Yok oğlum yok hiçbir şey yapmadım. Bu adam kafayı yemiş bu adam. Ama televizyon çalışmıyordu ya Konca, hatırlıyor musun? He gelir de oğlum der televizyon yine bozuk. Anne dedim niye televizyon bozuluyor kendi kendine? İndim aşağıya baktım. Satelit receiver'ın anten kablosu gevşek. Yani vidadan sökülmüş. Ben buldum dedim vallahi arıza dedim. Bu geldi babam la dedi. Ben biliyorum der o değil arıza. Öyle deyince anladım mı? Bilerek sökmüş. Çünkü adamı rahat namaz kılamıyor. Annem müzik açıyormuş hep. Veyahut da rahat kitabında yazılar yazamıyor. Babam için çok kağıt kesiyor ya. Toz oluyormuş hep. Temizlikten bu annem vakit bulamıyor. Toz oluyor kağıt kesmekten. Öldürdü beni o kağıt kesmeleri. Hadi içine bak. Hep öyle yazardı kitap, Kur'an-ı Kerim. Unutmuş ki kağıt kesmeler şimdi deyince. Niye biliyor musun? Toz yapmıyor kağıt. Ama o şnipsiller var ya. Şnipsiller kayıyor sağa sola giriyor. Annemin tamamı tozu ortada annem. Ya bir kadın boşa konuşmaz. Peki babam o kadar yazarmış. Hiç yazdıklarını okudun mu ne yazıyor bu adam? Ben okuyamam ki Arapça yazıyor. Ama ne yazıyor bu adam? Ne yazıyor? Roman mı yazıyor? Dini kitap mı yazıyor? Kur'an-ı Kerim kitap yazardı bunlar. Herkese yazar. Yordu kendini Şeyh Selim'e. Türkiye'deki. Neydi adı? Öyle değil mi Şeyh Selim? Şeyh diye böyle. Davud Dede'ye. Hep bunlara yazardı. Diğer için diyor bayağı uğraştı kitap bastırdı. Evet, çok. Allah rahmet hepsi gitti. İyi Allah. Hepsi gitti Allah'a. Var mı size aklınıza kalan güzel bir olay? Annem daha gerisi anlatsın. Benim var küçük bir olay demeyeyim de anne de olarak her zaman aklıma geliyor. Annenin ne kadar mesela hareketli olduğu, hamarat olduğu. Bir kere Rotenburger Strasse'daydık. Oturuyordunuz orada. Ben de bir saatte gelmişim. Bakayım da bir nenem ne yapıyor, ne ediyor.
Meğer o günü börek çörek yapmışlar dedeyle beraber. Nenem de şeyde görüyorum. Arbeitsplatının üstüne çıkmış mutfakta. Dolabın daha bir üstünü siliyorum. Dedim koptu nenem öyle orada görünce. Maşallah ne hareketli ne cesaretli bir de. Yani bir şey olsa Allah korusun her şey olabilir. Ben bile bu yaşından yapmaya korkarım. Nenem böyle Arbeitsplatı'ya çıkmış. Dolapların üstünü temizliyor. O temizlik hastalığı hala var. Tarikat dinlemezsin. Yani Rotenburger Straße'nin dedem rahmetli olmadı böyle 1-2 sene önce değil. Allah Allah. Hem yani o yaşta çok büyük bir cesaret. Ben bile çıkmam. Ben bile çıkmam. Biz böyle bile yapmadık yani. O dolapların üstüne efendim koku silmiştir, oraları siliyor. Ama o dolapları hepimiz çıkıp silmişizdir. İlken beni o dolapların üstüne çıkartırdı. Ben küçüktüm 12-11 yaşında. Onun üstüne de çıkartırdı. Onun üstüne çıkardım böyle aşağı küçüğü gördüm okulda ama sıdık olunca bol bol sıdık derdi oraya. Benden tarzda gel. Ben Ayşe bak ben. Yakup amcanın der ki dolapların artık boyası çıkacak. Onu toplanınca yıkılsız olmuyor. Neyin bezleri vardı. Her gün sobanın üstünde kaynardı. Kocaman bir hekeğin içinde böyle. Hep bez kaynardı. Soba vardı, soba yanıyordu. Bezlerini kaynatırdı. Ayşe bak. Tarih 74-75 çöp. Hal'la tanıştığımız o çok verimli yıllarda cumartesi günü bizim en sevdiğimiz gündü. Çünkü haldan gelen mahsuller, çöpten gelen eşyalar hepsi akşam Spätnachmittag bizim bir Mülheime Freistraße bir odamız vardı, mutfak. Buradan biraz daha büyük odaydı. Bütün gelen çamaşırlar ortada yıkanıyor. Ama nasıl yıkanıyor? Elle yıkamaydı. Makine ama elle döndürüyordun. Bir de sebzeler. Aynı anda babam mutfağın bir köşesine gömme banyo yapmıştı. O günün o yıkanma günüydü. Kimileri yıkanıyor orada. Ortalık çamaşır makinesi dönüyor. Sebzeler buhar tutmuş. Ama annemin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Çünkü bütün ailesi beraber Allah bereket veriyor. Böyle o darlık, o dağınıklık, kir ve hatta hiç konutmuyordu. Sevgililere konuştunuz mu? Teselliye giderlerdi, tencere getirirlerdi, tavalar. Artık o kadar kirliydik ki. Onlar tenlerle güzelce çok siyah olmuşlar yani yanmışlar. Tenlerle ilaçlarla ovalamaktan şu ellerimiz bileklerimiz ağrıdı artık zamanında. Güzel. Ama Eskiden eskilerde hala tencerelerden ne kullanıyoruz. Allah rahmet eylesin. Eseye kadın akıl şeyde çok iyi hatırlıyorum. Kabul yok mu? Size yattığımız zaman da sabah böyle 5-6'ya doğru böyle radyo sesleriyle uyandım. Sanmadın. Gerçi ben daha iyi duyardım. Yukarıdaydım ben. yardım abi yağladı. Sesler geliyor böyle. Şimdi Asif, ben annemlerin kaldığı katın altında yaşıyordum. Annem her sabah erken kalkıyor. 7-8. Biz genciz, biraz daha yatıyorduk. Sabah saat 8 gibi baktım radyosu vardı bunun. Weltempfänger. Açardı bile lapı sobrası bir de siz Almanya mit der Programm kanal arıyor hep. Madem kanallar ya. Bir defa tuttun onu. Orada bırakırsan aynı şekilde bir daha çıkacak. Ama komplet aynı doşlu bandı. Ondan sonra Yugoslavya, Bulgarya hepsi çağırıyor böyle geri geliyor. Türkler buldu. bulurdu bir Türk kanalı. Son sesten dinlerdi. Biz de aşağıya bütün ne dinliyor aşağı dinlerdik böyle hep. Her sabah böyle karıştırırdı böyle. Bak annenin radyo dediği gibi bir de yatarken sen de sana sıcak sıcak yatıyorsun. Tam ne güzel uykunun en güzel anlardı. Bir de yorgan açıyordu üstünden. Niye olduğunu anlamıyorsun. Annem yüzleri çıkartıyor. Yüzleri çıkartıp uyutacak. Ya anne işte üşüyoruz falan. Yok Allah'ın yüzlerini çıkartıyor. İşte o atar diyor kanatlar üstüne. Donuyorsun falan gelinler. Acıda köfte ve hamur iş yapacağım zaman börekleri 2-3 kiloyla başlardık. Sonra 10 kiloyla bitirirdik. Ama o da var. Sabahtan akşama kadar böyle. Aşağıdalar yok onu fazla oldu. Rahat o 13 kilo olduğumuzu bilirim yani. Börek. Bütün gün gelsen börek yapalım. Ya siz börekten şikayetçisiniz. Siz börekten şikayetçisiniz. Biz annesiz büyüdük. Ben 9,5 yaşımda Almanya'ya geldiğimde bir anne var. Anne ne yapar? Çocukla nasıl ilgilenir? Nasıl sever? Çocuk ne yapar? Bilmiyoruz. Yok. O yani görmemişiz gibi bile. Annem var ama tanımıyorum. Tanıyorum görünüşten ama bir şey yok.
arada hiçbir samimiyet yok, hiçbir sevgi yok. Çünkü 5 sene küçüklüğümden 9 yaşına kadar büyüdüm, aklım eriyor. Anne yoktu başımızda. Kadın çalışmaya gitmiş. Yani Almanya'ya geldiğimizde anne, bu kadar. Anne var. Ama bir çocuk gibi bacağına yapışıp anne veyahut da kucağa, o sevgiden mahrum kaldık. Siz 5 sene uzak kaldınız anneden. He. Senle Yusuf abi. Ya ben mesela düşün, 4 yaşında daha değildim henüz. O yıllarda ne kadar hatırlar anneyi? Yusuf 2-2,5 yaşında. Yani düşün, bizler hakikaten anne sevgisinden mahrum büyüdük. Arabaya binerken Yusuf geldi arabanın yanına ağlıyor. Ya sağ ol. He. Hatırlar mısın onu? Arabanın yanına Yok, kadar geldi. Ne kadar zor bir şey. Onun için Yusuf abi şimdi teyzeyi tanıdı daha çok böyle o 5 sene içinde 7 yaşına kadar. Teyze elini görüldü. Ama bir defa annem izine gelmişti. Sen babamı getirmeden eve geldin mi izine? Yok. Allah Allah. Baban geldikten sonra gittim izine. Sen İstanbul'a tek mi gittin hiç? Yok da gitmedim. Ben hatırlıyorum bir defa babam annemi getirdi otobüs garajına, Gülhan otobüsüne bindirdi. Gülhan yazıyordu. Hatta bana 50 kuruş verdiler ağlamayayım diye annem diyor. Ben oynarken at arabasının o tahta bölümlerinde 50 kuruşum gitti oraya. Çok üzüldüm. 50 kuruş gitti, kayboldu. Yakan nene anlattın mı o artık bizi döversiniz hikayesini? Hatırlamadım. Hani var ya Haym'a gitti sonunda bir Arap kızı buldu. He, anlattı. Anlattı onu. Şeyi anlattım baba. Küçükken başkalarına yazıyor. He, onlar da. Eğer sizin de bir hatıranız var söyleyin, kadın anlasın kendinden. Kaybettim o pazarda. Bana hep onu anlatır, onu anlat. He. Bir dakika bıraktım da patlıcanlara bakayım yanından kayboldu. Ay ödüm koptu ödüm. Ne oldu sonra? Sonra oradaki adama sordum dedi çocuk arabasına binmiş. O atlar var ya sönüyor binmiş. Oraya binmişsin. Hala öyle yapıyor. Kaçıyorum ben iralamadım ben. Koğuşunu kendi Kalabalıktı pazar. Peki Almanya'ya geldim. Bütün bu 50 yıllık Almanya hatıralarında kimlerden tanıştın? Hangi insanlar girdi hayatına? Çok vardı kadınlar. Saydır. Ya Cevdet Güçlü mesela. Yok burada değil benim ilk geldiğim sene. Ben burayı diyorum. Evet. Mesela Cevdet Güçlü ve ailesini tanıdın. Başka kimler tanıdın? Var çok var valla aklıma gelmiyor. Mahmut Güvercin. Mehmet Başka? Güvercin, Mahmut Güvercin, Şeyh Selam amca. Cemil Güvercin. Cemil amca. Cemil Yolcu. Evet, yolcu. Kalp karısı ameliyat olmuş. Neyse o önemli değil. Daha kim var tanıdıklardan? Süpül var. Var. Betşir Süleyman Yabancı, Evet. Ali Dalgıç, Şeyh Selim Ali, Bey. Ali Diker, Bu, Malik Girişken. bunlar tanırız. Evet. Niye ameliyat olmuş anne? Ama görmüyorum kendileri artık. Unutuyor insan. Hani var ya nene Erliye vefapasını yaptı birisinin. Yok o ilkokulda oldu. İlkokulda bir Seyfullah diye bir çocuk vardı işte. Dövüşüyordu. Hep takıldığı için ben de tekme atıyordum. Uçuyor diye. Geliyordu yine tıklanıyordu. O bir gün annesi geliyordu otobüste. Bağırıp çağırıyordu bana hangisinin önünde. Bir dakika. Annem detayını bilmez o kadar. Kızıyordu, bağırıp çağırıyordu. Bir gün, 2 gün hep çocuk da halsiz de hep duruyordu. Anneme anlattım. Anne dedim bak bu kadın hep bana bağırıp çağırıyor. Kim? Hangi kadın falan? Nerede? Dedim otobüste. Tam yarın beraber geleceğim. Geldim beraber. Şimdi ben otobüse bindim. Annem daha binmedi otobüse. Otobüse oturmuşum ben. Bu kadın yine 3. gün, 4. gün galiba. Geldi yine. Sen nasıl oğluma vurursun falan bilmem ne. Annem arkadan girdi. buna bir çaktı bu kadın. Nasıl oğluma bağırıyor falan. Ya işte teyzeciğim, yengeciğim falan bilmem ne. Dövüşmesinler diye konuşuyorum. İşte kendi oğluna bak bilmem ne. Öyle de sağ olsun. Olay adetti bir daha. Seyfullah olay bitti. Sen de dövüşsün. Bağırdım kadına hücum ettim. Annem annem kızdı. Kadın çok şeytan. 3. gün halı çocuğa baskı yapıyor. Çocuğu da çok arsız. İtidir gelir vururdu kaçıyordu. Vururdu kaçıyordu. Benim annemle pazar hatıralarımız var. Biz golf arabalarıyla evden çıkıp şeye kadar yürüdük. Aldıya pazara. Bir puding chips uğruna yağmalık yapardım ama. İyi taşırdım eve kadar. Biriyle payı da inşallah. Bize sana hep para verir miydin? Para alıyor. Annem yalnız arada sırada verir. Hatırlamaz. Ses gelmezdi ama dediğim gibi puding, chips, çikolata bunlar
aldığım zaman ben her işe hazırdı o zaman. Ya kolalar, pantalar, dozlar hep saklanırdı. Bu enderin düşünsler. He, küçük oğlana iyi bakıldı. Sibel benim için tehlikeli. Sibel hep konuşuyordu. Sibel'e bardak oluyordu. Ben nereye saklasam geliyordu, görüyordu Sibel'e. Böyle şey anlattın. Havalandaki. Hani diyor ki dişinizi gösterin, dişinizi ya da kilolar için. Ayağıma bak ya. Kafalar için, varizlere. Şimdi babamla anneme ya da babam ne zaman da oldu, babamdan sonraydı galiba. Rahmetli babamdan sonra Türkiye'ye gidiyoruz. Düsseldorf havalandayız. Annemin bir tane el bağcı var. Hepsini gittik bağcıya verdik ama el bağcı elde gitmesi lazım. Ben anneme gülüm diye dedim ki anne bu senin el bağcın ağır, almadılar. Kabul etmediler. Onu geri götürmek lazım. Almıyorlar. Vallahi şimdi kalk kullanın bu saçını başını yollarım. Oğlum gidin dişinizi gösterin. Korkmayın. Bağır kadına. Böyle beni kavga ettirecek. Sanki bağırmak olacak. Neyse o öyleydi. Dönüşümüz İstanbul'dan aktarmalı geleceğiz. Havalanda sıra bekliyoruz şimdi şeylere check-in yapacağız. Sıra bekliyoruz ama çok kalabalık. Belki 20 kişi sıra var önümüzde. Bekliyoruz. Annem yanımda duruyor. Böyle hareket bir ileri bir geri. Bir adım ileri bir adım geri. 2 adım ileri bir adım geri yaptı. 3 adım ileri derken önümüzdeki önüne girdi. Ve birisi iki karı koca böyle duruyorlar. Onlar da bekliyor benim gibi. Önlerine geçti. Bir de bana böyle bir gel. Dinle. Anne dedim gel buraya. Annem yine duramıyor, rahat duramıyor. Gel be. O adamla bir şey demeyince cesaret aldı. 5 kişiyi geçti bu sefer. Gitti ta oradan o böyle gelin buraya. Bağıracak verdi işte o kadar belki. Gel. Bak gel buraya böyle kızıyor. Böyle gel buraya. Ya orada kimse bir şey demedi kendine. Ama kendi yaşlı diye bir şey demiyor kimse. Şimdi ben gitsem beni döverler belki. Kavga çıkar orada. He. Böyle öyle bir şey gelin. Ya anne vallahi hepimiz aynı uçağa gidiyoruz. İnan bizden sonrakiler de var yani bineceğiz. Bekle sırayla. Böyle gel buraya. Böyle. Sırayla bak. Buna benzer olay Londra'da oldu. Londra'ya gittik. Londra'dan geri dönüyoruz. Şimdi uçağa binip döneceğiz. Şimdi oturdum ben de belki benim ayaklarım ağrıdı o zaman bayağı. Ayaklarımı kaldırmışım uzanmışım. Çünkü uçak gecikme oldu bir daha. Bekliyoruz. Yarım saat 45 dakikadan gecikecek uçak. Biliyoruz 45 dakika sürecek. Ben bu sefer tam uzandım. Baktım annem gitmiş. Daha 45 dakikanın başında daha gitmiş sırada bekliyor. Böyle bir de bize bakıyor böyle. Ben de bakmıyorum birisi. Baktığım zaman çağıracak çünkü. Belki haber verir. Belki kaç göz yapıyor. Ben hala bakmıyorum. Birileri arada 10 dakika geçti. Daha yarım saat 35 dakika var. Annem hala böyle. Enver uzaktan bağırıyor. Ben bakmıyorum birisi. Çünkü baktığım zaman daha da heyecanlanacak. Ayaklarıma kaldırmışım. Ayağım ağrıyor. Sonra bir lahza böyle bir göz attım anneme. Annem böyle attı. Ayağını yere vuruyor bebekler. Tattım yine. Ayağını yere vuruyor. Uçağın içinde de şöyle bekliyor. Sen bekliyor. Uçakta oturduk. Önümüzde bir adam. 2 tane boş yer var. Şimdi bizim oturduğumuz yer biz şansımıza şey bulduk. Not-Ausgang yerini bulduk. Rahat diye. Stewardess dikkat etmiş. O dedi bu yaşlı adam burada oturamaz. Çünkü orada oturanlar güçlü olmalı. Kapıyı çıkartabilmeli. Ne yapacağız? Bir öndekine otursun dedi. Önde boş vardı. Neyse adam zavallı kaydı içeri pencereye doğru. Annem yanına oturdu. Adam annem rahatsın diyor. Korkma bacım diyor. Kardeş bacım gibisin diyor. Ne olacak diyor. Anne değil mi? Sen benim kardeşim gibisin. Öyle olacak diyor. Başına olacak adam diyor. Bak bir gün sıra bekliyoruz uçakta. Deden elini vurmuş cebine para düşürmüş. Ben görmedim. Baktım ki Alman adamı ayakkabısını böyle koydu paranın üstüne. Anladın dedem düş. Adamı bir itekledim. Aldım parayı. Diyor ki deden lütfen kirezelemi. Para düşürmüş ayağına koydu adam akıl. Anne ya babam para düşürmediyse o adam. Yok baban düşürüyor her yerde eskiden. Bir de pazarda böyle kazak seçiyorsun ya. Parayı görmüş alacak adam. Nasıl alıyorsun onları elinde? Bir şey seçerken kazak. Hani seçiyorsun ya kadın da seçiyor. Kadın ilk gittik dedi ya böyle seçtiğin kazaklar. Bir de sen pazarda, kavfta bütün Türk kadın hep senin yengen değil mi? He yenge diye. Bir de annemin bir özelliği var. Evde hep Türkçe konuşuyor. Pazara gittiği gibi Arapça. son sesle Arapça konuşuyor.
Arapça konuşuyor, şunu ver, şunu al falan gelenler. Arapça konuşuyor. çocuk Arapça bile Arapça konuşuyor da. Ya anlamasınlar ne konuştuğumuzu. Onun için olabilir. Zaten anlatıyor. Ya şimdi bak sizler çocuklar eğer nenenize merak bir soru varsa sorun. Kadın şimdi size haber veriyor bak çekiliyor kayıt çünkü. Böyle individual sorunuz varsa getir. Mesela evliliğinden, çocuklarından, iş hayatından ne bileyim. Kadına sormazsan aklına gelmiyor ne anlatacak. Gezdiği yerleri anlattı mı dede? Anlattı söyledi çok yerleri. Söyledi. Eminim buraya gelir. Yani biraz A harfini yaptım ama onlar da geçti. de onu nasıl istedi anlattı mı? Meğer nasıl beğenmiş damdan bakarken. Anne, babam size hangi tatlıyı yapardı? Gelirken yanınızda nişanlıyken sizden. Tel kadef Tel ya. kadayıf yapardı. Hani tüp gazın üstünde mi yapardı? Bilmiyorum neyle getirirdi pişmiş tepsiyle verirdi bize. Babam da tüp gazın üstünde yapardı. Tepsiyi oğlum bir ikide bir çevirirdim diyor. Küçük ya flaşı. Çevire diyor pişirir bu diyor. Bir de bir defa ters çevirmiş. Normal flaşı. Yılbaşlarında ne yapardınız Türkiye'de? Tepsili yaparmış. Yılbaşında ne yapardınız? İşte börek köfte yaparlardı. Börek yapardılar. Peyşet yapardılar. Cevizli künefe mi yapardı babam? Baban nişanlıydım ben yapardı. Evleri yakındı ya. Sana hiç yaptı mı Bir şey, evlendikten sonra? ha? Yaptı mı hiç? Yapardın. Dur nişanlıydı yapardı. He. Getirirdi. Size bir tepsi. He. Tatlı. He. Sevinir değil mi annen? İyi. Annem dedi kalk o minder koy nişanlanın. Ben de öyle attım minder üstüne. Ama onun için bir tokat edin de mi evlendikten sonra? Unutmamış babam bu olayı. Gerçi. Diyor sana ona niye böyle attın diyor, biz nişanlıyız diyor. Yüzüme rastlar Şimdi nişanlılar ama böyle sizin gibi böyle hençin haltın böyle la la yoktu. Uzaktan uzağa böyle. Annem böyle. Yastık verdim kızım nişanlına. Annem gitmemiş öyle utanmış. Yastığı böyle atmış yüzüne. Ne yaptın ki sen de? Ya işte yaklaş çekilmemiş. Utanmış. Bir de bir defa annen babam anlatıyor geçti. Bir defa gittim diyor nişanlımı görmeye, annemi görmeye. Baktım diyor. Benim dayımla dedem birbirlerini yumruk yumruğa girmişler. Vallahi diyor içeri bir girdim baktım diyor yani boks maçı. Zor ikisini diyor zor ayırdım diyor birbirine. Aman dahil yapmayın. Neyse diyor olayı yatıştırdık diyor eve geldim. Vallahi diyor ben böyle bu aileden ben kız alamam gibisine. Bunlar birbirine oğul babayla dövüşüyor. Demiş babasına. Benim babam kendi babasına demiş. Vallahi baba ben nişanı işte atmak istiyorum falan. Lehiyevde demiş. Sakın yapma. Şimdi diyor nişanı atarsan bu kızın hali ne olur? Yani diyecekler bak nişanlandı bırakıldı acaba bu kızda bir kusur mu var acaba? Niye bırakılmış bu kız? Yapma demiş evliler. Böylece işte kısmet olmuş. Bir zaman bir tane yak getirmişti zeytinyağı bize bisiklete koymuş. Söküyor ipten ben de böyle bakıyorum. Annem de yoktur da evde. Ya komşular baktılar mı laf ediyorlar. Gidin tutayım tenekeyi söksün. Söktüğü gibi teneke yere düştü. Bak annem o zamandan beri başkasının lafından da korkuyor. Çok İçine korkar. işlemiş. Sana hep makyaj yaparmış eskiden hatırlar mısın? Bana hep anlatırdı. Göze sürme mi diyordunuz? Sürmem. Dede sana hep yaparmış onu hatırlıyor musun nasıl yapıyordu? Babam da saçını öğrenmiş. Hem kendi annesinin hem hanımının da. Saçını öğrenmiş. Ama sen hatırlar mısın nasıl yapardı dede onu? Yok valla unuttum. Babam derdi annenizin yani annemin çok güzel saçları vardı derdi hep. Altın gibi saçları vardı derdi. Altın sarısı. Çünkü dede hep anlatırdı hatırlarım. Yani nasıl yaptığını da anlatırdı. Çocuğum tuvalet imdat kalmadı. Ama nene deden seni çok sevmiş. Anneden babadan görmediği sevgiyi kendi kocasından aslında görmüş. Bak saçlarına taramış saçlarını çok güzel. Yok ama yanılmıyorsam annem anlatıyor bize annem babamı almış. Hep öyle söylüyor. Nereden aldım seni diyor almaz olsaydım. Aldım alalı böylesin diyor. babam rahmetli anlatırdı oğlum diyor. Annemin diyor saçını alırdım diyor ağzıma koyardım diyor. Hiç tiksinmezdi diyor. O kadar severdim annemi diyor. Böyle sarardım saçlarını okşardım diyor. Annesi de öyle bir şey oldu. Dedem çok sevgi dolu bir insan. Bize bile geldiğinde kapıyı çalardı ya. Kapıyı açınca bizi görünce önce gözleri dolar. Sevinçten. Her gün görüyor halbuki buna rağmen. Doğru. Allah Allah. Zor sorusu olan var mı? Şimdi ne yapıyorsunuz bu şeyler? Ben geç geldim ama işte her şey anlatıldı zaten.
Bu İlhan Mutay'la hikayeler çok, o yüzden. O konuya girmiyorum ya. O gene başına bir kapitel. Ne anlatıyorsun? Annemin işte annemin yemekleri, börekleri, köfteleri meşhur. Ne bize o Devamlı yapardım. tarifini versene, o bakılması. Acılı börek. Acılı bir çöbek börek. Evet. O tarifini sen bize ne koyuyorsun onun içine? Acılı salça biraz. Yoğurt, Biraz da yoğurt. peynir. Biraz da böyle de domates. Peynir de koyuyorsun. Tamam, bu önemli bizim. Ama şimdi arkalardan bir Şunu yapacaksın da yapışsın. arkalardan bir soru duydum. Annemin kardeşleri arasındaki ilişki. Şimdi annemin kardeşleri arasındaki ilişki çok çarpık ilişkiler var. Yani sevgiden çok uzak. Sebebi de apaçık aslında. Annem çocuklarının en büyüğü. Yani kardeşlerinin en büyüğü. En büyüğü olduğu için ailede en çok ezilen olmuş. Küçük yaşta tarlada çalışmalar. Küçük yaşta Dıblangillere hizmetçi olarak gitmiş. Daha yaşı 10-11'miş. 4-5 sene kal. Gel. Geldikten 3-4 sene sonra evlenmiş. Evliliğinden 10 sene sonra Almanya'ya gelmiş. Yani kardeşleriyle pek bir şey yapamamış. Pek yaşayamamış beraber. Yani böyle bir samimiyet, böyle bir zaman geçmemiş hatıraları kardeşlerin olsun. Çok az. Onun için kardeş diyor ama arada böyle bir kalıcı bir hatıra, güzel eser yok. Ondan dolayı belki kardeşleri bu kardeşlerine böyle biraz beraber yaşayan kardeşler gibi değil. Anlatabildim mi? Az çok işte Allah uzun ömür versin. Vallahi az Başladılar değil. gitmeye. Allah yarhama. Müzeyyen teyzeye. Ben yanında aldım Mersin'e terziliğe yolladım. Ev sahibi dedi bana nasıl sen yatırıyorsun bunu tek bir odada yatıyorsun. Sonra oradan geldik Adana'ya Karaligil'de yolladım terziliğe. Doğru, emeğin geçmiş bayağı. He. Yap kaynanın günde para ödendirsinler amcanı. Allah yarhamı. Şerafettin nasıldı? Vallahi iyi adamdı o. Hayatta kalbimi kırmadı o. Elmas, Elmas da iyi. Ziya, Siya valagatni كتير. Saraklim seri كتير. Mاشي بيه طبعا. Bir de efekt lazım buralara. kısa kısa geçiyor. İyi diyecek zaten. Yani gatni كتير Peki gatni. Fikret, Allah yarhamı. Fikret iyiydi değil mi? Vallahi öleceğine gene gelirdi beni yardım ederdi. Çok iyiydi o. Çocuklara bakardı. Fikret dayım çok şeymiş böyle. Sen hatırlar mısın geldi size hiç? Bilirim ben bilirim. Ama senin hatırların önemli şey benim değil. Rütün'de ben şiiri geldim. Ama çok Ya Fikret dayım bir hastalık geçirmiş küçükken. O hastalığından dolayı beyni bir hemen patlıyor. Lul of Hund her saniyede uçardı. Böyle uçtuğu kişi de önemli değil. Canavar da olsa üstüne atlardı. Ama adam bezon dersti. Ama çok eli açık biriydi. Evet. Hakikaten onun eli açıklığı kadar ben kimsede görmedim. Sinemada çalışırdı. Mesela bir böyle büyük bir bez, kağıt para, bozuk para dolu anneme bohça gibi verirdi. Al derdi abla. Ertesi gün gelirdi paraya ihtiyacı alırdı. Çok verirdi, çok para harcardı. Sağ olsun bize gelirdi böyle o zamanın değerinde 2,5 liralar vardı. 2,5 lira bugün hatırlarım bir sinema parasıydı. Hatta bir kebap yerdik o parayla. Gelirdi kim akşamda ayakta kalmış uyumamış benden adam beklerdik böyle. Dayım gitsin de giderken para versin diye yatmazdı. Gelin dedi yeğenlerim verirdi bize böyle. Biz 2,5 lira hayatımda görmemişim. nasıl beklediler annesi biliyor musun? Böyle beklediler. Biliyorum hep çocuk. Ertesi sabah Yusuf, Selma Meral uyanırdı. Bak siz yattınız bak 2,5 lira. Biz aldık. Ama rahmetli dayım hiçbir zaman eli boş gitmezdi. Gelirdi her zaman bir şey verip giderdi. Ben gece yatıyordum. Annem demiş ya ablan canı görmüşler. erik istemiş hamileydim. Gitmiş gece erik almış çok getirmiş cömertti. kapının önüne koymuş bana yukarıda. Kapıyı vurmamış. Babamdan bisiklet almış. Babam bisiklet tamirciliği yapıyordu. Dükkanı vardı. Bisiklet almış. Enişte demiş sana akşama getireceğim. Gitmiş gelmemiş akşama. Babam oğlum sabah diyor ertesi sabah. Dükkanı açıp baktım bisiklet duruyor dükkanın önünde. Bisikletin tekeri 8 olmuş. Arabanın altında kalmış bir şey olmuş. Bir de bisiklet oraya dayanmış kaçmış. Şeydi ya böyle abun tövbe hayat. Rebel. İstanbul'a karısıyla tartışılmış, dövermiş, kaçırmış şeyle. İstanbul'a. Daha bekar yıllarında güzel bir saati olmuş dayımın. İstanbul'a gidecek parası yok. Gelmiş babama enişte demiş bana para lazım. Sana demiş saatimi satayım.
Lan bakmış güzel bir saate benziyor. Almış onu, parasını ödemiş. Almış bu parayı, gitmiş İstanbul'da 3-5 gün yaşamış, bitmiş para, mektup yazıyor. Senin gibi enişte olmaz olsun. Saatimi aldın. böyle bir fırça atarak mektup yazmış. Babam da bakmış alacak gibi bir paket yaptı diyor saati diyor adresine gelmedi. Bana da Almanya'ya mektup yolladı. Abla senin gibi olmasın inşallah. Bana para yolla biraz. O niye? Bir eşi vardı dayımın, biraz Hep kiloluydu. yollardım kendime. Hiç anlaşamazdı. Devamlı döverdi bu karısına. Bir gün o kadar dövmüş, kafasına vurmuş ki kadın bayılmış. Dayım öldü zannetmiş, korkusuna İzmir'e kaçmış. İzmir'de 2 hafta sonra parası bitmiş. Anneme mektup yazıyor, mektup ben de okudum. Kırık bir Türkçe'nin yazıyor. Yazısı pek güçlü değildi galiba. Abla ne olur bana hemen para yolla. Kaldığım otelde ben rehin almışlar, ödeyemiyorum kaldığım günleri. Diyor bir hanımını anlatıyor. Şişko'yu diyor dövdüm diyor öldü mü kaldı mı bilmiyorum diyor. Eşimi de öldü demiş. Şişko'yu dövdüm diyor, öldü mü kaldı bilmiyorum. Allah Allah dayımın bak işte bu tarafı kötüydü. Zihir fikir dayım. Bu ben eşim bak. He ama bu gördü birisi bir şey söyledi annem mesela demiş. Valla ben bayağı yeşilleri özledim. Önünde demiş bir defa tesadüf. O birisi gün dayım gitmiş yeşilleri almış taze götürmüş kapının önünde koymuş anneme. Yani o kadar ince o Yani ona bir şey lazım değil. Ne yapar ne de sana bulur getirirdi. Yani böyle bir hırs beraber işte. Ama vallahi ben de çok Onu çok az yardım insan ettim. anlıyor. Karısına da çocuklarına da. Öldü kocası. Abisi var yengemin. Büyük abisi. Geldi bana özür diledi. Allah senin sonunu iyi yapsın. Sen bacımı çok yardım ediyorsun. Sen etmezsen kalacından ölürdüler. Kocası yeni ölmüştü ya abim. Adam da öldü. O bana öyle diyen adam da öldü yazık. Kıyamet kendisine. Dayım valla hepsi öldü ya. Eyvallah. Dayımın hanımı, dayım, annesi, babası hepsi böyle ungefähr fazla bir zaman yok. Dayım pek yaşlı değildi. 55 yaşında vefat etti. Bak benim yaşımda. Ama baksaydın o öldüğü yıllara, o yıla Daha gençti bak. çok yaşlı görünüyordu. Hastaydı. Ya Allah herkese sağlıklı, huzurlu, uzun ömür versin inşallah. Amin ya Rabbi. Tamam o zaman kapatalım yavaş yavaş. Tamam. Oldu. Hadi Ne bil? Tamam abi. herkese bay bay gidiyoruz o zaman bir. Anne sen de sen de selam ama hadi görüşürüz de. Tamam herkes bir yere ne yapsın böyle de sanmışsın. Dakikası ki. Ben alırken buraya hadi. Teşekkür ederim. Bir daha şu gönder. Ben bir daha efendim böyle yap. Şimdi kaç yaşındasın onu söyle. Şimdi 85. 6. Altı mı oldu? 86. 86 olmuş neneniz şimdi. Yani bunu ne zaman izlersiniz? Kaç sene sonra bilmem ama tarih 2021'deyiz. Neneniz 86 yaşında. Belki bu filmleri izlediğinizde belki ben de olmam. Belki birkaçımız kimler var bilemeyiz. Herkese uzun, Ömürlerine. nice güzel yıllar hatıra kalsın inşallah. Ben nenenizin 4 numaralı çocuğuyum. 4 numara ne demek? 4 numara ha var ha yok demek. Benden evvel oğlan var, benden evvel kız var. Benden sonra da oğlan var. Yani ben ha var ha yokum. Ben de istemeyen çocuğu, babam istemiş, annem demiş olmaz. O da benim. Siz de o torunlarsınız. Torunlarının çocuklarısınız. Tanıtın kendinizi çocuklar hepiniz. Enis. Enis. He, tek tek. Yoksa. Benim de daha evlenip oğluyuz ki oğullarımızın var. Adın ne yok? Adını tek Benim nasıl geliyor? Nene. Aynen. Nene yani torunlarının çocuklarının gönlünde güzel. İnşallah Nebil de bir gün evlenir çocuk. İnşallah. olursa torununu görmüş olabilir. Olsaydı iyi olurdu. Enis. Torunlardan başka sonra o bir torunları git. Çocuğun kız olsaydı ihtimal çok büyük olabilirdi. Doğru. Vallahi ben kaçıncı torunum bilmiyorum sayıyı. Karada benim daha çocuklarım yok ama yani ben Mira, ben Ahmet, Meryem ne? Onları gördüm çok şükür. Neyse Ahmet'in de çocuklarını ileride görürüz de en yakını o. O zaman ben Bak torunların en büyüğü orada, torunların en küçüğü de burada. He hakikaten doğru ikisi bir arada. Nerede en ufak torun seve ben yiyor.
İnler bu falan sen yok Mehdi. Bir tane. Mehdi sen evde. Torunlardan en sevdiği de benim. Kılıba 20 yanı var abi. Sıra abi. Sen bir numarasın belli 21. 21 Varsa yeterince galiba. Bir saat onunla. Bize Ryan. Şimdi ne oldu bunların şey mi? 23 Mehdi. 23. Yok 21. Bir galiba hesaplıyor. 21. Ya 6 kere 3 18. Yusuf'un 2 tane var 20. Nesrin'in bir tane fazla var 21 işte. 6 kere 3 18 ya. 21 doğru. Şimdi ne oldu isminiz? Mehser oldu değil mi? Mehser. ilk üç. Mehser. Saydı. Ve de serdi. Saydı. Elton Bey kendisini. Evet en küçük olan Mehmet'imiz Habit. Aynen son numara. Benden bir Nene çocuklarının çocuğu Enis. Neneyin enkilleri. Enkillerden birisi Ahmet. evet ben de o zaman da o sıra. Evet. Babam Yakup. Annem Arzu. Eşim amca senden. Oraya da geleceğiz şimdi. Annemin yanında eşim Bildan. Arkasında Yıldız yengem. Ablam Belkis. Sera ablam, Mehdi, Açelya. Nebi. Burada da ben Süleyman 60 sırayla geçeceksiniz. 25 yaşıma girdim Ocak ayında. İnşallah nenemize de amcama, babama, bütün aileye kısmetli oldu çocuklarımızı görmek. İnşallah. Allah büyük artık. Bakalım kadar kısmet ne gösteriyor. Ben de Süleyman nenenin en küçük oğlunun oldu. En sevdiği torunu Süleymancığım. Hayır yok o benim. Yok, Oradan yok. Araştırdı. Vermiş miydi kendime bunu? Evet, ben asıl 22 yaşındayım. Şimdi 2021'deyiz. Allah bilir sonraki jenerasyonlara sesleniyorum. İsimden belki üniversitelerde geçişim. Valla işte böyle geçir zamanlar. Nenemizle çok güzel zamanlar geçiriyoruz şu an. İnşallah daha çok güzel zamanlara beraber güzel zamanlarla inşallah görürüz. Kimin olursun sen onu sevdi. Enver olalım. Ben de imzamı attık tarihe zaten. O atacak da ben anlıyorum. Benim sonraki nesillere bir tavsiyem aile kavramı ben öyle biliyorum. Yalnız anne baba çocukları değil, o anne babayın da anne babaları. Bunlar bir aile. Ne mutlu bu büyüklerden beraber bir aile içinde yaşayabilene. Asıl mutluluk bence şahsi bu büyük aile içinde yaşamak. Yani her aile kendi kabuğuna çekildiği zaman büyük aile olmuyor. Büyük aile dede neneyle beraber oluyor. Bana da Rabbim kısmet eyledi. Babam kucağımıza vefat etti. Annem Allah gecinden verirse inşallah. Her bugüne kadar kucağımızda hala. Ben böyle tanıdım hayatımı. Elhamdülillah. Allah bunu. Yani bence bu çok mutluyum. Hiçbir şikayetim yok. Mutluluğu böyle zannediyorum. Herkes bir çeşit mutluluğunu bulabilir. Bu bir zenginliktir. Büyük bir zenginliktir. Ya Elhamdülillah. Bir şey söyleyeceğim mi daha? Efendim? Bir şey söyleyeceğim mi daha? Ne söyleyeyim? Seni çok seviyorum. Ne? Burası. Annenizi çok seviyorum Serra'yı. Ben de nenenin büyük torunu oluyorum. Evet. Çok seviyorum nenemi. Ben 17 yaşındayım. Ve yaptığı çok güzel. Ay be. Hayır. peki ne bir gelinleri gibi konuştu. Gelinler ne beklediler? Ne buldular? Gelinler, tanem ben en son gelin. Ben Yıldız Coşar, Enver'in hanımıyım. Hep iyi şeyler anlatmayın. Hanımıyım. Leman Coşar'ın en küçük geliniyim. Ben de 25 yıldır Kaynanamla beraber yaşıyorum. Geldiğim günden beri. Beraber yaşıyoruz. Doğum günümüz aynı günde. Günlerimiz oldu. Her şeyle çok şükür mutluyuz. Gene beraber yaşıyoruz son günlerimizde. Elhamdülillah. Herkese tavsiye ederim. Herkes ailesiyle yaşasın. Çok güzeldi. Nenen dede duygusu bambaşkadır. Herhangi torunlar için. Her gün nenesinin dedesini görüp de beraber büyümeyi, dedesinin anlattığını, muhabbinin anlattığını algılamak çok başka bir büyüme yöntemi bu.
Elhamdülillah nasip oldu çocuk bari. Ne sonuçta ben de büyük bir aileden geldim. Büyük bir aileye girdim. Çok mutluyum. Çok şükür. İnşallah çocuklarımız da ileride. Hanımları olur, çocuklar olur. Çocukları bıraktık ya Yakup'la Yusuf'u. Sonra getirdi babaları Almanya'ya. 2 sene sonra gitti dede. Ya diyor ki babası özledim o çocukları ufakları. Getir göreyim. Dedem Süleyman. He. Ağlamış. Ve buradayken ne kadar seviyordum. Allah yerhamı. Aradan geri sorun. Nasıl durumlar? Şey için diyor. Kaynama hanım, kaynamaya başlayama falan. Kaybolmaydınız. Nasıl geçti onun için? Kısa bir Enver'i gördük. Hala da Alman işi. Kötü anlarınız oldu tabii ki. Allah rahmet eylesin. Benim babam çok büyük bir insandı tabii ki. Fervacım dediği o kadar. Çok şeyler öğrendim kendisinden. Allah düşünmesin kendisine. Amin. Yani ne diyebilirim ki? İyi kötü bir zamana kadar geldik. Kaç yıldır? 89'dan beri gittim. 32 sene. Evet 4. gelin oluyorum. 4. sıradayım. Ne var? Yok ya 2. ya. 3. sırada yani. 3. sırada. Şimdi babamın ailesi Hatay. Oradan geliyor babamlar. Bizim Ahmet'e nasip oldu, kısmet oldu. Kereylerden bir kız aldık. Kereylere babamlar bundan takriben 100 sene evvel Kerey ailesi babamların ailesinden bir kız alırlar. Yani babamın teyzesini alırlar. Babam Mehmet Ali Coşar'ın teyzesi Kehle'yi alırlar. Takriben 100 sene evvel. 100 sene dönüyor, bugünlere geliyoruz. Tesadüf biz de şimdi Kereylerden bir kız alıyoruz. O da şimdi oğlum Ahmet'in eşi olur. Tanıt kendini sen de. Benimden. Aslında evlendik. 2 sene daha olacak. 2019'da. Evlendik. Ben bu arada çok mutluyum. Güzelden geldim. Bu ailede çok büyük. Yani çok güzel bir şey. Çok mutluyum burada. Yani inşallah hep böyle bak. Huzurlu. Tatlı. İnşallah. Öyle bitti. Tamam. Olmadı. Bitti mi? Evet olasın. Emel geçen her defa çok teşekkür ediyorum. Bir daha burada buluşmak nasıl düğünde ne diyorlar en sonunda? Bir de. Ne? Şimdi hoş geldik, hoş kaldık. Hafta aşkına burada nene, ne aşkına Yakup Enger. Özgürlük Nebil Asıf. Komparzın etrafta gelen otur. Çok yakıştı bu hafta. Burası bakma çalışan var. Asıl. Kamera arkası. Çek o parçayı. Kapat kapıyı. Ne bileyim. Kamera teknik Sony ile Canon. Kapı kapanmış mı? Copyright by Kozanvok. Amazing by Bak Nebil kapatma demen nenenin evini böyle bir gez odaları böyle çek. Tamam o zaman tamam. Tamam yeter o zaman. Tamam oldu. She was always Annemlere de baksa. Şimdi nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Regensburg'da yaşıyor. Köln yakınları. Nasıl geçti günün? İyi geçiyor günüm. Ne yaptın bugün? Bir şey yapmadım. Oturdum, gezdik eve. Nerede gezdin? Pazarda. Kim? Ben Yıldız yenge öyle halan, Nesin halan. Seni pazarı gezdirdi. He. Ne aldın böyle? Hocası da gitti. Elma aldık işte size tanıttım bana ne kaldıysa bilmiyorum. Gümüşlü tüt aldık bugün. Hem Alzingi'ye hem anneme. Gümüşlü tüt voll mit sebze und Obst. Sağ ol nene, Allah razı olsun. Ben de olmadı. 2 tane biber kaldı. Halbuki ben bir sürü biber aldım. Nereye gitti? Yine zaten beraber.